ateşeler var Ekşilik'te. Evet, evet. Onlarla da görüşüldü. Ne diyorlar? Görüştüler. İşte bakarız, ederiz. Bizim Sallıyorlar mı yoksa? Sallıyorlar ya. Gibi yani. Bir şey saklamaya gerek yok. A'dan Z'ye her şeyi biz yapıyoruz. Bir tereyağını yapmıyorsun galiba, onu da yap da. O da yakın yani, onu da yapacağız herhalde. Kiralar nasıl burada biliyor musun? Abi kiralar burada yani Kaç? güzel böyle villa evler Evet. $400, $500 civarında. 2006 yılında geldim MLS'ye. Evet. 2006 yılından bu yana bu işi yapıyoruz yani. Zaten benim ana mesleğim, 2006'dan beri. evet, benim ana mesleğim zaten dönercilik. Buranın başbakanı Enver İbrahim, bizim reis. Bunlar çok iyi dost. Evet. Hem devletler arasında hem de şahsi dostlukları var. Müslüman için bir Asya bölgesinde en güzel yer bence Malezya yani yaşanacak. O kadar ha? Yani Et ürünleri çok ucuz burada. Herhalde Türkiye ile 3 kat falan bir fark var. Doğru. Yurt dışından, buraya da yurt dışından geliyor ama Özellikle Yunanistan'a takıntılıyım. Çünkü yoğurt, süt, bütün marketlerde hep Yunan markası. yani tabii ki bir uyum süreci oluyor yabancıya evlendiğiniz zaman bir Gel kültürel... yabancı. Bir taraftan çok eğlenceli. Yani yeni bir kültürü öğreniyorsunuz, o kültürle yaşamayı öğreniyorsunuz. Ya bu Türk marka. Devlet markası. bizim gastronomi Kesinlikle. Bunu niye yabancılara kullandırıyorsunuz? Malezya'dan tekrardan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün yine çok özel bir yerdeyiz. Yine özel bir video ile birlikteyiz. Biliyorsunuz gezdiğim ülkelerde özellikle denk geldiğimde Türklerle güzel sohbetler yapıyorum. Sizler de o videoları severek izliyorsunuz ve bana bu şekilde daha fazla destek vermiş oluyorsunuz. Yine aynı şekilde bir Türk abimizin işletmesine geldim. Şimdi birazdan içeri doğru geçeceğim. İçeride mekanın sahibi ve ustası. Uzun yıllardır Malezya'da yaşıyorlar. Malezya'ya nasıl gelmişler? Bununla ilgili güzel bir sohbet videosu hazırlayacağız. Hem de aynı zamanda içerideki yemekleri elimden geldiğince size göstermeye çalışacağım. Videomuza başlamadan önce yorum yapmayı, yorumlarınız çok önemli. Bir nokta bile olsa like tuşuna basmayı, yani beğenmeyi de lütfen ihmal etmeyin. Videolarımı severek izliyorsanız da sevdiklerinizle paylaşarak bana daha fazla destek verebilirsiniz. Ve hala abone olmayan arkadaşlar var. Abone olarak da bana daha fazla destek verebilirsiniz. Biliyorsunuz siz ne kadar çok abone olursanız, ne kadar çok beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız kanalımız daha hızlı bir şekilde büyüyecek ve daha hızlı bir şekilde hareket edeceğiz. Daha fazla ülkeye gidip daha fazla insanlarla tanışacağız. Güzel sohbetler yapacağız, güzel yerleri gezeceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Şimdi ne diyoruz? Türklerle yaptığımız sohbet videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet, alın size döner. Döner kebap. Şimdi tabela olarak görmedim. Bakayım burada var mı? Evet, alın size Baba Hür. Döner, lahmacun, İskender, Türk iş pide diye. İçeri doğru şimdi geçelim. Ve mekanı gösterelim yavaş yavaş. Aynı zamanda burada yaşayan abilerimizi gösterelim. Selamünaleyküm. Merhaba. Selamünaleyküm. aleykümselam. Abi nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız abi? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Selamünaleyküm. İyi valla. Hoş Çok geldiniz şükür. Malezya'ya. Abicim merhaba. Merhaba abicim. Abi merhaba. Nasılsınız? Hoş buldum. İsim neydi bu arada abi? Benim isim Hür. Hür. Evet. Hür. Soyadım Şenyuva. Şen. Şenyuva. Şenyuva. Hür Şenyuva. Hür Şenyuva. Çok güzel, evet. Çok güzel. Siz abi? Benim adım Sedat abi. Hoş geldiniz Hoş Malezya'ya. buldum. Şimdi abi Sedat abi senden başlayalım. Başlayalım Sen abi. ne yapıyorsun burada abi? Görevin Abi nedir? gördüğün gibi işte aşçılık yapıyoruz burada. Dönerciyiz. Evet. 2006 yılında geldim Malezya'ya. Evet. 2006 yılından bu yana bu işi yapıyoruz yani. Zaten benim ana mesleğim, 2006'dan beri. evet, benim ana mesleğim zaten dönercilik. Onun için işim kebapçı yani benim. Meslek gidiyor yani, kayamıyoruz başka bir şey. Abi nasıl geldin buraya? Nedir? Valla Seni eşimin getiren- dolayısıyla geldik biz. Benim eşim Direkt Malezyalı. Türkiye'den buraya mı geldin? Nasıl Yok oldu? abi, ben daha önce İngiltere'de yaşıyordum. Evet. İngiltere'de hanımla tanıştık burada. Evet. Evlilik yaptık. Haliyle hanım buralı olunca buraya taşındık. Bir Asya bölgesinde en güzel yer bence Malezya yani yaşanacak. O kadar ha? Yani bana göre ya. Ama gerçekten güzel. Malezya'da Evet. Bir Müslüman için en güzel, temiz,
Herkes kendi halinde. 3 ırk yaşıyor biliyorsunuz yani Evet. Lezzer'in. Yani iyi bir yer yani. En Doğru. güzel yer burası diye düşünüyorum. Yenge alıştı mı buralara ya da Türk mutfağına ya da onun şeylere? Alıştı. Çok seviyor zaten. Vallahi. Evet. Türk mutfağını da seviyor. Evde de zaten hem yerli mutfak hem Türk mutfağı. Yemediğim birkaç tane var. Yani yanına varmadığım birkaç yemekleri var. Evet. Onun haricinde hepsini yiyoruz yani. Güzel. Memleket neresiydi? Ben Aksaraylıyım. Aksaray'da. O güzel. 68 Aksaray. 68. Yuva köyü. Ben de 66. Seyredenler varsa selam olsun. Aynen. Herkese. Vallahi. Evet. Sonra nasıl oldu abi buraya? Nasıl denk geldiniz abilerle burada? Valla buraya geldik zaten Malezya'da fazla bir Türk yok yani. Türk biraz azız yani. Evet. Zaten birkaç sene önce zaten Türk yemekleri de fazla yoktu yani. Bir Deniz abi diye birisi var. Evet İstanbul evet Deniz Kafe. abi videomuz var. Bir o zaten. vardı yani eskilerden. Ahmet abiler vardı. He, eskilerden onlar vardı. Bir de bizim dondurmacımız vardı. Kimdi o? Samet abi diye. O bu kepinden de dondurma satıyordu o da. Ayrıldı mı o? O da sattı tarata şeye gitti. Sabah'a gitti. He, sabah. Sabah Adası'nı biliyorsunuz. Biliyorum. Sabah Adası'na taşındı. Orada yaşıyor. Aslan da- Usta vardı biliyorsun da. O da burada dondurmacıydı eskiden de şimdi Bali'de dükkanı var. He onu da duydum evet daha Restoranı önce. var. Eski buralı. Birkaç kişi de Eski buradan Malezya. Tayland'a gidip oraya restoran açtılar. Evet evet. Hani öyle yemek işinde olduğumuz için ben daha önce bir 10 yıl kadar böyle yol kenarında döner sattım. Dürüm yani. Evet. O zamanlar Fikret abiyi tanıyorduk yani. Böyle yakın değildik. Fikret abi hediyelik eşya üzerinde daha çok. Abi Fikret abinin şey yani. Babası. Peki Malezya'da diyelim ki hani herhangi bir işletme kurmak zor mu, kolay mı? Valla zorluğu da var, kolaylığı da var. Sana söyleyeyim. Zorluğu şöyle, yani Malezya bana göre yani kendi şeyimde biraz milliyetçi ülke olduğu için iş yeri kurma, şirket kurma, Öyle mi? yerli bir tane ortağın olması lazım. Ya o prosedürü uyguluyorlar. Prosedür uyguluyorlar. Kendi insanını unutmuyor yani. Yerli ortağın yoksa Tabii haliyle yaparsın ama biraz zorlanırsın. çalışma izinlerinde nasıl peki burası? Çalışma izni de yerine Soran göre çok değişiyor, oluyor da. şirketine göre değişiyor abi. Eğer şirketin Gıda sektöründe pek herhalde vermiyorlarmış. Böyle usta Türkiye'den gelemiyormuş. Onu anca çok usta söylüyorlar. olursa, Ha, belli bir belli bir seviyede ustalık şeyin olacak. varsa alabilirsin yani. Var Olabilir. birkaç tanıdığım ustalar var gelip gidenler burada. öyle mi? Onun için belli bir seviyede tabii genelde bunlar işçileri böyle Endonezya, Bangladeş, Pakistan. Ucuz işçilik diye mi? Tabii ucuz işçilik. Oralardan getirdikleri için Türk işçiler biraz ağır geliyor buraya. Onlar herhalde şirketlerle geliyorlar değil mi? Tabii. Böyle vize şirketlerin aracılığıyla geliyorlar. Tabii şirketlerle geliyor. Anlaşmalı oluyorlar. Anlaşmalı geliyor. Burada şirketleri var. Vizeleri bitince şirketler alıyor onlara vizeyi. Evet. Ondan sonra bu housemate işleri var. Onlar da zaten Filipin'den, Vietnam'dan, oralardan geliyor. Yani. Öyle mi? Evet, Vay bu be. ev işçileri. Peki burada Türk müşteri fazla yok herhalde senin. Türk müşteri benim bildiğim toplam Çok- bir çok fazla 300-350 kişi falan var. Türk Yaşayan olarak ama yani. çok fazla Türk müşteri gelmiyordur buraya yani 300 kişi bir anda gelmediğine Tabii. göre. Ama gelenlerimiz var abi böyle Tabii, tabii. ara sıra gelenlerimiz Peki var. kimlere hani daha çok satıyorsun burada ürünler? malaylar. Alışıyorlar mı Türk mutfağına? Alışıyorlar. Onu öğrenmek Ve istedim aslında da. Bu şöyle söyleyeyim. Böyle bir 6-7 sene içinde bu Malezya'dan Türkiye'ye çok giden oldu. Turist Ha, gezmeye. gezmeye gidiyorlar. Evet. Tabii haliyle Türkiye'ye gidince Türk yemeklerini yiyor, Türk kültürünü görüyor. Görüyor yemekleri falan. Şimdi Malezya'ya geri döndüğü zaman haliyle araştırıyor. Türk yemekleri nerede var, Türkler lokantası Ha. nerede var. Haliyle çok gelen oluyor yani. Böyle tek tük Türkçe bilenler var. Türkiye'de okuyanlar var. Böyle bir otantik Türk restoranı açtığın zaman gelip seni buluyor. Adam mi? gitmiş mesela yıllar önce Türkiye'de okumuş üniversiteyi. Evet evet ona denk geliyorum ben bazen. Evet. Çatpat Türkçe konuşanlar var Malaylardan. Onlar Bize de çok denk geldi buraya. Burayı açtıktan sonra haliyle daha çok denk geldi. evet. Adam uzaklardan geliyor yani. Diyor, o diyor Türkçe konuşuyor işte biraz. İşte İskender istiyor, lahmacun istiyor, kokoreç istiyor. Ne diyorsun ya? Tabii. O. Bana kokoreç isteyen çok kişi çıktı yani. İlle diyor aç her gün geleyim. O kadar. Yani öyle. Onun için yerliler çok seviyor yani. Yiyorlar. Seviyorlar. Güzel. Sen şimdi evlisin. Çin
Çinli yenge. Yok, Malay. Malay mı? Ha, ben Çinli diyordum. Malay mı? Malay Ha, benim. Malay. Malayla yaşamak, evlenmek, evli kalmak. Valla şimdi Sinirli oluyorlar mı? Ya da ne bileyim hani bir anlaşmazlık yaşanabiliyor mu? Bizim haliyle bu ülkenin insanı gibi oluyor mu yoksa farklı mı? Daha mı uysal? ben pek farklılık görmedim yani kendi Öyle mi? insanımdan. He. Aynı Onun için ben hanımdan mutluyum yani. He. Evet, çok şükür Türkiye'deki gibi. her Arada şey- bir ters yapıyor diyorsun. Ha, O iyi hele- geliyor. O zaten evliliğin tuzu biberidir Tabii. yani. O tuzsuz bibersiz yemeği yediğini düşün olmaz yani. Genelde Malaylar daha uysal olurlar ya böyle hani. He. İyidir yani hiç ses çıkmaz, sever, Evet, saygılı. saygılı. En güzeli o zaten. Ha, en güzeli önemlisi o zaten. En önemlisi o. Anlaşma evlilikte en önemlisi o. Saygılı olduktan Birbirine sonra- saygı olduktan sonra hangi ülkenin insanıyla Ben evlenirsen evlen. ilk başta kusura bakma Çinli diye anlamıştım da evliliğini. Fikret abinin eşi Çinli. Ha öyle mi? He. Ha, tamam. Belki öyle bir Belki karışıklık tamam oldu. tamam evet. Ben oradan direkt Ama öyle- iyi yani hanım da iyi. Güzel. Malayların kültürünü de ben çok sevdim eşim. Ben Malezya'ya ilk geldiğimde bunların bu bayram kültürleri var. Hala o kültürleri yürütüyorlar mesela. Ramazan bayramı olduğu zaman herkes köylerine gidiyor. He. KL boşalır yani. Bizim eskiden İstanbul'da öyleydi. Otogarlar falan biliyorsun Evet, aynen. dolardı herkes ki ama şimdi çok eskisi işte gibi olmuyor. Malezya'da hala o kültürü yaşatıyorlar. Evet. Bu Ramazan bayramı geldiği zaman bu ailenin en büyüğü kimse herkes onun evine gidiyor. Herkes oraya toplanıyor. O bayram yani. gecesi tabii. Özel bayram yemekleri yapıyorlar. İşte birbirleriyle sohbet tabii bütün aile yani bir araya geliyor. Ne güzel. He. Bayram namazına gidiyorlar. Sabah kahvaltılarını yapıyorlar. Hani çok güzel bir kültür yani. Ben onu gördüm. Ben Türkiye'de tabii bizim var kültürümüz. Birbirimize komşuya, akrabaya gitme kültürü. Ama burası daha çok hoşuma gitti. Nedense bilmiyorum yani. Aile bağları kuvvetli. Tabii kuvvetli yani. Ama bir yönden de bakıyorsun aileler birbirlerine hiç yakın değil yani. Allah Allah niye? Ben Nasıl onu yani? da fark ettim yani. Nasıl yani? Mesela benim hanımın amcası var, dayısı var. Daha yani böyle normal günlerde bir arayıp sorma ya da gelip çay içme ya da bir Allah hadi beraber bize gelin öyle bir şey yok Ha, yani. misafirliğe gitme kültürleri Öyle mi bir yok? kültürleri yok yani. Ha, bayramlarda falan oluyor belki. Bir o bayramda gördüm zaten. Ramazan bayramı. Başka da görmedim. Yani o Türkiye'de de çok fazla kalmadı eskisi gibi. Yani gidip gelme olayı eskiden Şimdi çok iyiydi Türkiye'de. Evet. Şimdi hala yaşatıyorlar burada. O güzel yani. Evet evet. Bir de tabii Malezya'nın education sistemini çok seviyorum ben. Çocuklar var burada. Tabii. Kaç bir tane çocuk var. Maşallah. 15 yaşında Enes'de var. Maşallah. Okul durumu nasıl? Nasıl yapılıyor burada okullar peki? Devlet okuluna gidiyor benim oğlan. Ücretli mi oluyor? Yok, ücretsiz. Ücretsiz. Kitaplar da ücretsiz, Ha. okul da ücretsiz. O şekilde oluyor. Yani güzel evet. Yerliler ücretsiz. Özel okula gidersen farklı tabii. Çok var mı? Fiyat farkı çok mu? Özel okul haliyle bayağı pahalı yani. Sağlık nasıl peki burada? Sağlık sistemi? Sağlık Sen mesela bir sistemi Türk de- vatandaşısın burada. Nasıl bir faydalanıyorsun? Ben oturum aldım buradan. Benim kartım var. Evli olduğun için. Evlim olduğum için. Kaç yıl? Süresiz benimki. He, süresiz veriyor. Evet. O O oturum oturumu olunca süresiz aldım ben. Bu da kolay değil yani alması. kaç yıl evli kalman gerekiyor onun için? Vallahi ben 9 yılda aldım. Şimdi kaç yılı diye sana söyleyemiyorum. Niye? Malayca'da bilmen gerekiyor herhalde. Biliyor tabii. Zaten interview'ye gittiğinde hep Malayca konuşuyorlar. Mecburen o zaman öğrenmiş olman lazım gittiğin Evet. zaman oraya. Ben Malezya'ya gelmeden önce biraz araştırma yaptım internet üzerinde. Evet. Bu evlilik işi işte vizesi, oturumu falan. Benim araştırma sonucunda yani 5 yıl falan dediler. Evlilik yapıyorsun, 5 yıl sonra oturum alıyorsun. İşte ondan sonrasına bakıyorlar falan diye. Ama ben Malezya'ya geldiğimde biraz farklı gördüm yani olay. Bu 5 yıl süreci çok farklı yani. Şimdi bazıları karıştırabiliyor. Bizim Türklerden yani 20 yıldır, 25 yıldır burada olup da almayanlar var. Allah Allah. Kendim istemiyor acaba? İşte kendi mi istemiyor yoksa yani bu prosedür çok önemli Malezya'da. Onu ben şey yaptım. Şimdi evlilik yaptığın zaman sana evlilik vizesi veriyor. Diyor ki bu evlilik vizesi senin vizenin pasportunda mesela 5 Evet. yıl olacak diyor. 5 yıl süre evlilik vizesi. Bu 5 yılın içinde
Eğer çalışma vizesi alırsan ya da bir işçi vizesi alırsan Evet. onu saymıyorlar yani. O 5 yılın içine koymuyorlar onu. Ha. Ben onun farkına vardım. Sadece evlilik üzerinden 5 yıl olması lazım. Bu 5 yılı doldurduktan sonra gidip başvuru yapabiliyorsun. Tabii o da garanti değil yani. Başvuru yapıyorsun, bekliyorsun. Ne zaman sürer, ne kadar sürer? Belki ülkeden çıkmamış olman gerekiyor. O Tabii şartlar o olabilir. da var yani şart. O Böyle şartlar var. tatil olarak gidebilirsin ama böyle 6 ayın üzerinde çıkamazsın yani. Durmaman lazım dışarıda. He. Yani onun için bazı arkadaşlar belki burada yanlış prosedürleri yapabilir. Evet evet. Bu işte işçilik vizesini karıştırabilir, evlilik vizesini ya da dışarıya gidip gelebilir. Evet. Onun için başvuru zamanında bunları bakıyorlar yani. Benimkisi artık şans mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum yani. Ben 9 yılda aldım. 9 yıl sürdü benim. Hükümeti seviyor mu Türkleri? Yani seviyor mu derken Seviyor. kolaylık sağlıyor mu? Birçok Şimdi konuda sadece Türklere, ayrıcalık var mı? Ayrıcalık yok. Türklere yok yani. Bütün yabancılara aynıdır yani burada. Herkes standart. Vize sorunu, vize konusunda olsun, sağlık konusunda olsun, herhangi bir devlet dairesine git. Yani Evet. bütün yabancılara bir farklı, kendi insanına bir farklıdır yani. Malezya'da. Bizim burada elçiliğimiz vardı galiba. Var. Vardı. Onların nasıl çalışmaları burada? Etkili İyi, mi? elçilikte şimdi Türkler az olduğu için elçilikte tabii işler biraz hızlı yürüyor gibi. Sayı da varmış bayağı galiba. 40 civarı bir çalışan varmış elçilikte. Evet. Öyle duymuştum. Var. O da iyi bir sayı yani baktığınız Evet, zaman. bayağı bir sayı. Gelen giden de oluyormuş böyle ticari anlamda ticari anlaşmalar Tabii falan oluyor. olduğundan dolayı. Ticaret geliyorlar. Türkiye'den tabii buraya geliyorlar gezmeye. Devlet dairelerinde. Evet. Onları karşılıyorlar. Bazen fuarlar oluyor. Türkiye'den geliyorlar. Fuar yapıyorlar. Ya ben geçen ciddi bir kaynaktan duydum da onun için söyleyeyim dedim. Hani kulaktan dolma gibi de değil aslında. Yıllar önce Türkiye'de bir yaşanan bir şap hastalığından dolayı süt ve süt ürünleri Malezya'ya getirmek yasaklanmış. O ürünler Evet. Türkiye'ye giremiyormuş. Evet. Şimdi tabii ticaret anlaşmaları yapıldı bilmem ne ama hala o ürünlerin girişi yasakmış mesela. Onunla ilgili burada bazı esnaflar falan biraz mağdur oluyormuş Türkiye'den ürün getiremedikleri için. Evet. Peynir burada üretim de olmadığı için. Bunu yaptı onun benim oğlum. Peynir Geldi mi? nereye yapacağım? Bir dakika getirdik. Siz getirdiniz mi buraya? Getirdik ama şey istiyor, helal sertifikası istiyorlar. Tamam. Sadece onu sordum. Sertifika yok. Şimdi bizim Türk firmaları da fabrikalar diyeyim, bu işin imalatını yapan fabrikalar bu işe profesyonelce bakmıyor. Nedense bilmiyorum. Sorun o mu acaba yani? Sorun o. Tamamen sorun. Helallik Lisans tane. almak lazım. Yani biz yaptığımız için ben de oğluma yardımcı oldum. Evet. Bu konuda daha önceleri. Peynir, tereyağı, efendim bu tip ürünlerden getirdik. Burada satıldı da. Ama normal şartlarda lisans olması lazım. Yoksa hükümet de neden böyle bir anlaşma yapmıyor onu da bilmiyoruz. Önemli bir şey. Çünkü Yunanistan'dan geliyor. Fransa'dan Tabii o geliyor. iyi bir şey değil ya. Peynir, yoğurt Malezya helal konusunda çok hassas bir ülke. çok hassas. Evet. Bu konuda Peki Yunanistan'dan geliyor da onlar nasıl sağlıyor bu helal olayı? İşte onu nasıl oluyor? Fabrikalar o işi hallediyor işte. Orada helal sertifikası, o lisansını, her şeyini tabii ayarlayınca burada daha kolay oluyor yani Malezya'ya gelmesi. Değil mi? Çünkü Malezya bu Asya bölümünde bu helal hub diyorlar. Evet. Yani Malezya o konuda çok hassas. Bu yeme içme konusunda, helal konusunda. Bu dışarıdan gelen Türkiye'de vardır ama bence o olay da İşte başka var da bir Hürremcan dediği gibi bu fabrikalar Türkiye'deki şeyler bunun üzerinde fazla hassaslıkla durmuyor. Niye? Çünkü Türkiye'de öyle bir ihtiyaç yok ya. Bu helal çop, helal sertifikat. Hani onun için Türkiye'de böyle üzerinde durmadığı için pek uğraşmıyor yani. Uğraşıp o helal sertifikasını Türkiye'de lisansını alıp doğru düzgün export yapsalar olur yani. doğru. Doğru söylüyorsun. Yani sorun orada. tabii bunu Ticaret Bakanlığı'na buraya bakan geldiği zaman da bu mevzular konuşuluyor. Ticaret anlaşması yapıldığı zaman Malezya'yla Evet. sıfır gümrük şu anda öyle. Sıfır gümrük. Sıfır gümrük ticaret yapılıyor. Ama bu konuyu atlamışlar.
Tabii. Şimdi buradan bakanlıktan bizim gibi ufak esnaflar, ufak yani benim oğlum gibi ticaret erbabı kolay alamıyor. Bu bir sermaye işi, bir yatırım işi. Siz görüşmediniz mi peki ticaret şeylerle falan burada? Görüşüldü. Bakan konuyu- geldiği zaman burada mevzu yapıldı bu. Elçilik ateşeler var elçilikte. Evet. Onlarla da görüşüldü. Ne diyorlar? Görüştüler. İşte bakarız, ederiz. Bizim Türk Sallıyorlar mı yoksa? Sallıyorlar ya. Şimdi Gibi burada yani. Bir şey saklamaya gerek yok. Bir Ben şey de biraz vardır belki. Doğrucu da oldum yani. Bildikleri bir durum da vardır belki, hani belki çözülecek bir durumdur. Belki Ya, hani çalışmalar şimdi- da vardır. Yani O da inşallah olabilir. çözerler yani. Şimdi mesela buranın başbakanı Enver İbrahim, bizim reis, bunlar çok iyi dost. Evet. Hem devletler arasında hem de şahsi dostlukları var. Kardeşim tamam Mesajım kardeş var burada. ülkeyiz Peki, de bu konuyla ilgili mesaj verecek misiniz? yani mesajım bu. Kardeş ülkeysek Yunanistan'dan buraya mesela biz kendimize daha önce Yunanistan'dan peynir Avrupa Tabii. ülkelerinden geliyorsa, Avrupa Yunanistan'dan ülkelerinden geliyor. geliyorsa Ben özellikle Yunanistan'a takıntılıyım. Çünkü yoğurt, süt, bütün marketlerde hep Yunan markası. Biz o konuda Tescil de almışlar adamlar. Tabii. yani Mesela o konuda ustamız sağ olsun. Ya dedi biz niye dedi marketten yoğurt alıyoruz veya toptan. Bu marka Yunan markası. Evet. Ben yaparım bu yoğurdu dedi. Evet. Şimdi kendimiz yapıyoruz. Yani niye Türkiye'den gelmesin? tabii. Niye peyniri getirtemeyesin? Ne peynir tabii. Tereyağı. Sucuğu Tereyağı getirtemeyesin? mesela. Tereyağı bizim getirtemiz. tereyağımız. Bize de çeşitli peynirler var. Fakat ben Türkiye'de de ben görüştüm. Mesela süt Gönen'de bunun fabrikası var. Evet, Sütaş var. Başka peynir var. Ne dediler? Dedik ki ya ondan diyor adam diyor ben zaten satıyorum malımı kardeşim diyor. Piyasaya Biz girme diyor, ihtiyacım yok Çünkü diyor. bürokrasi zorluğu var. Yani bizde nasıl burada da çok bürokrasi var. Malezya'da da. Maalesef. Ticaret yani. anlaşması olmasına rağmen. Tabii. Müslüman ülkelerin bu bir geleneği. Bürokrasi aşamıyorsun yani. O zaman bizim O yetkililer da açacak büyük- bu konuyu. Tabii. Aynen. Buna Vatandaşlara Ticaret ulaşamaz. Bakanlığı'na girecek. Fabrika sahibi işe el atacak. Biraz sermaye sahibi olduğu için. Evet. Lisans aldığı zaman piyasaya girecek. Diğer türlü açıkçası illegal yollardan geliyor. Yani. O zaman olmuyor. O da çok az geliyor o zaman. Yani Piyasası yüksek oluyor. tabii, Piyasası tabii. yüksek oluyor, az oluyor mesela. Az getirebiliyorsun. Yani tonla getiremiyorsun. Marketlere pazarlayamıyorsun. O zaman çözülür diye umuyoruz. Bunun için varsa mesajınız böyle en azından Valla mesajımız biz buraya İzleyen büyüklerimiz ne zaman çıkar. geldi Cumhurbaşkanı buraya? 2 10 ay oluyor herhalde. He. 10 Geçen ay sene önce de gelmişti. geldi buraya. Cumhurbaşkanı'na Evet. tabii bu konuyu görüşemedik ama Ticaret Bakanı'na söyledik. Söylediniz. Mesela bu elçilikteki ateşelere söyledik. Bizzat ben kendim de söyledim. tamam. İşte bakıyoruz. O işle meşgul oluyoruz. Bakanımıza iletiriz. Hep böyle mevzular yani. Onun için bir de O zaman bir de hatırlatıyoruz. tabii bir He, de, hatırlamaz. bir de şeyi mesajı vereyim onu da söyledik. Mesela burada Araplar Evet. sürekli Türk ismi kullanıyor. Sattıkları ürünlerde İstanbul mi? restoran, İstanbul restoran, Yemek üzerine olsun, şey Türk üzerine iş restoran. Doğru. Ama bir tane Türk aşçısı yok. Şimdi kardeşim ben ateşelere de söyledim. 2 tane genç kızımız var. Ticaret ateşçisi falan. Evet. Onlarla da konuş. Ya bu Türk marka. Devlet markası. Bizim gastronomimiz. Kesinlikle. Bunu niye yabancılara kullandırıyorsunuz? Adam ben İstanbul restoranım diyor. Arap açıyor bir tane Türk personel yok. Aşçısı Türk olur. Tamam. Mutfağı Türk olur. o Mutfağı zaman. Türk olur. Türk şeyleri yap. Arap mutfağıyla açıyorlar. Tabii. Mesela döner bizim yaptığımız iş döner iş. Evet. Görmüşsünüzdür belki. Bütün hep Arapların elinde. Bu kit Künefe. tarafı full. Tabii. Şimdi künefe meşhur künefemiz de burada tutuluyor, satılıyor. Evet. Ama orijinalini gereği gibi yapamıyorlar. Çok saçma sapan bir şeyler yapıyor. Doğru. İnsanlar da bilmiyor. Kendi kültürüne göre yapıyorlar. Kendi Tabii. kültürüne göre yapıyor. İnsanlar da öyle zannediyor. Öyle zannediyorlar. O yemeği yiyor, onu öyle Mesela zannediyor. Ustamız yapıyor, biz yapıyoruz burada.
orijinal künefe yapıyoruz. İnsanlar yiyince bunu tabii daha değişik geliyor tabii. Yani bu konuda Bir da de biraz- Türk usta da çalıştıramıyorsunuz kolay kolay. Burada eğer evli değilse yani çalışma izni İşte verilmiyor. izin biraz Tabii, zor. Evet. Çalışma izni Tabii, verilmediği zor. zaman da o büyük sıkıntı yaşanıyor orada. Tabii canım o zaman da O ustayı zaman- getir demiyorsun. Ustayı getiremediğin zaman sen Türk mutfağı kuruyorsun ama hani şeyin yok senin. En azından bir tane ustayı buraya En az, getiriyor, tabii. monte ediyor olabilmen lazım. O Evet. kolaylığın olacak Tabii. ki sen sonra burada malayları yetiştir. Aynen. Ne kadar da işi bilse yabancı bir insan, yabancı bir mutfağı tadı yaptığı bilmiyor zaman ülkeden. haliyle kayıyor yani. Tadı bilmiyor. O test gidiyor. Tadı bilmiyor. Tabii lezzeti bilmeyince bilmiyor. Evet. o zaman da Türk yemekleri şeyde kalıyor. Yani Arap yemeği gibi bir Arap yemeği şeyi gibi kalıyor. Tabii. Mesela geçenlerde bir anket gördüm ben dünya yemekleri sıralamasında diye. Türkiye valla 7. mi 8. mi ne? O Bu tür şeyler aslında etkiliyor. birinci olmamız lazım ama bu yüzden oluyor işte. Yabancılar Etkiliyor. yaptığı için Etkiliyor. dış ülkelerde mesela Singapur'a gittik. Singapur'da da aynı. Bir sokağa girdik. Yani Sırf burada o zaman ticari ateşelerin burada tabii böyle şeylere el atması lazım. söyledim Yani bana haklısın amca dediler. Biz bu işe bir bakalım dediler. bu birçok ülkede var. Bu Endonezya'da da var aynı olay. Endonezya'da Her- da her Ülkede yerde var var ya. ya. Aslında Bunlar her elçilikleri- ülkede her elçilik ona el atması Tabii lazım. el atması Evet. lazım yani. Çünkü bu markayı bizim iyi kullanmamız lazım. Bak biz burada mesela açtı benim oğlum. İşte ustayla beraber. Şimdi bakın her tarafta Türk şeyi var. Tamamen orijinal yani. Evet. Personelin giyimine, şapkalarına kadar Türk bayrağı, ustamız orijinal Türk yemekleri yapıyor. Gerçek Türk yemeği. Tabii gerçek. Yani yoğurdumuzdan efendim Lahmacunundan, Lahmacunundan, İskender'inden. her şey orijinal Evet. yani. Musakka bizim. Bunu işte birçok şeyde yaşanıyor bu. Mesela Tayland'da da aynı böyle Türk usta çalıştırmak biraz zor oluyor. Tabii, Ya bir o şey ortak göstermek zorunda kalıyorlar ya da işte bu Vietnam'da da aynıdır muhtemelen. Orayı tam bilmiyorum ama Evet. Endonezya'da da zaten aynı problem var. Her yerde. Orada birçok esnaf Dünyanın çoğu abimizle yerinde var bu problem. Dünyanın çoğu yani. yerinde bir var. Türk ustayı en azından bir kontenjan ayrılması Şimdi lazım. Eğer bizim- Türk mutfağıysa. Evet, şimdi bizim Türk mutfağı çok popüler olduğu için dünya çapında Türk mutfağı sevildiği için yani Evet. dünyaca seviliyor. Onun için haliyle herkes Türk mutfağını kullanmak istiyor. Türk ismini kullanmak istiyor. Doğru. Ama yaptığı şeyi orijinal yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Çok fark ediyor yani. Doğru. O da olmuyor. Şimdi sen poğaçaya simit dersen olmaz yani. Değil mi? Öyle öyle. Poğaçayı simit diye satarsan adam poğaçayı simit zanneder. Tabii. O farklı, o farklı yani. Bu yemek konusunda da aynı. Sizin var mı mesajınız bu konuyla ilgili? Yani bir şeylerin çözülmesi gerekiyor mu? Öyle Tabii ki düşünüyor musunuz? Türk mutfağını İstiyor musunuz? korumak için, Türk yemeklerini, Türk kültürünü korumak için, Lezzetleri korumak için. lezzetleri korumak için bu işe el atılması lazım tabii. Çok yerli malaylarla denk geldik yani. Bu İskender'i çok seven, Türkiye'de yiyip gelen. Yani bu İskender'in farkını onlar bile varmış yani. Türkiye'de yerip buraya geldiğinde. Bizim İskender'imizi yediği zaman diyor aynı Bursa'daki gibi diyorlar yani. Doğru. Çok yakın diyor yani. Hani öyle olması lazım. Çünkü adam gidiyor orada yiyor, geliyor, burada aynısını yemek istiyor. Adı İskender ama uymayabiliyor sen ya da şimdi tutup da İskender diye başka bir şey verirsen adamın önünde, adam bu nasıl, o Türkiye'de farklı, burada farklı yani. ya sadece İskender için değil, bu lahmacunda da geçerli Tabii ya tabii, da bir sürü bütün yemeklerimizde. Yemeklerde geçiyor. bütün yemeklerde. Evet. Sadece Malezya'da değil, başka ülkelerde de yani. Türk ismini kullanan herkesi kontrol etmesi Bu konu lazım. benim uzun zamandır aklımdaydı. Çok üzerine durmak şeyine gereği duymamıştım ama gerekiyor galiba. Mesela bir sorun daha var onu da söyleyeyim. Evet abi. Şimdi Türkiye'den buraya gelen mallar gemiyle geliyor. Bazı mallar uçakla geliyor. Evet. Fakat uçak kargo çok pahalı. Kurtarmıyor. Evet. Yani şimdi buraya bir sebze getirseniz, Meyve. meyve, sebze uçakla geldiği zaman çok pahalı geliyor. Benim oğlum bu işi senelerce yaptı. Nar getirdi, kayısı getirdi, Üzüm getirdi. üzüm getirdi. Yani Türkiye'deki meyvelerin kayısı Marketlerde çok yok ama marketlerde gördüm hep Çok az. işte Güney Tabii. Afrika bilmem ne oralardan Tabii, ürünler şeyler, görüyorum. yani Türk ürünü hiç yeni- görmedim. Bak bu da ayrı bir şey işte. Yani Yeni Manav Zelanda, üzerine Bütün tabii. başka ülkelerden Meyve geliyor, sebze bizim Türkiye'den marketlerde gelmiyor. bir dünya marka görüyorum. Birçok ülkenin ürünleri Yeni yazıyor. Zelanda, Aynen. Burada Yeni Türkiye yok. Zelanda, Avustralya, Amerika
Fakat bunlar hep hormonlu malzemeler. Yani çok güzel görünüşü var. Fakat tat yok. Bizim getirdiğimiz mallar yeniyor, satılıyor. Tutuluyor burada. Ama nakliye sorunu var. Ne eksik o zaman? Şimdi gemi mesela, bir gemi buraya 45 günde geliyor. Yani bir ay ama 45 gün sürüyor yani. Maliyeti uygun oluyor. Maliyeti ama uygun ama zaman pahalı. Şimdi buraya Ürün bozulabiliyor. Tabii. Buraya 15 günde bir gemi gelse o imkanlar var zannediyorum. Yani süratli gemili, kargo gemileri. O imkanı yaratsa devlet, bunu ancak devlet yapar. Evet. Ya da Ticareti geliştirmek Büyük- istiyorsa Tabii evet. tabii. Tabii, Export büyük yapmak amatörlerle istiyorsan, anlatıyor. exportu büyütmek İnanın istiyorsan burada Türkiye'de sebze kalmaz. Yani Türkiye'nin sebzesini Malezya yer. O zaman da Marulundan- bizim millet yiyemez, öyle bir durum da var. Yok yani ben tabii olarak söylüyorum. Yani burada mesela marul, taze soğan, Evet. patlıcan, kabak, patates. patates, Abi burada çok Efendim, yenen şeyler. Patates, mesela- soğan. kereviz. Şimdi bizim taze Kereviz. soğanımız, eğer marketlere baktıysanız burada yok. Burada yok. Böyle o koca yemyeşil taze soğanlarımızı Evet. burada satmamak mümkün değil. Ama getirme imkanı yok. Bu meyveleri mesela. bizim Meyveler de yok. Meyveler Yani de yok. elmalara bakıyorum hep Güney Afrika. İşte aynen. Amerika'dan geliyor, Abi, Güney Afrika'dan geliyor. Elma buraya geliyor da taneyle satılıyor. İşte yani. 3 ünite, 4 Aynen. ünite. Ama Bizim Türkiye'den şimdi bir- getiremiyoruz. Bizim Amasya elmamızın He. buraya geldiğini düşünsene. Tabii. Mesela. Biz Onun nar gibi bir sürü getiriyoruz. şey var Biz yani. çok nar getirir. Benim oğlum Değil mi? nar suyu. İlk defa narı Malezya'ya getiren benim oğlumdu. Evet. Onun nar suyu İşte olarak bu sattı. Türkiye'deki şirketlere de çok iş düşüyor. Tabii. Bu paketleme işi var ya, bu paketleme işi de ambalaj- çok, evet, ambalaj ambalaj işi olayı. çok önemli. Korunaklı gelmesi. Tabii korunaklı gelmesi. Evet. Bir de dediğimiz gibi Malezya'da bu helal işi hassas olduğu için her ürünün üzerinde o helal yazısı olması lazım. Türkiye'de o fazla gelişmediği için belki İşte buraya biz- oturmuyorlar. Aynı. O sorun işte. O zaman o ikinci bir problem. Tabii. Hem devlet de el atacak hem Türkiye'deki bu şirketler de bunu Satan firmalar. tabii. Onlar da bunu halletmesi Nakliyeciler lazım. de gerekirse bu işe Tabii. el atacak. Hepsi abi. Genel İşi bir büyütmek çabayla. istiyorsan, export yapmak istiyorsan yapman lazım. Bizim Türkiye yani bu Devlet- export işinde çok geri kalmış. Doğru. Maalesef. Maalesef. Bazı yerlerde, yakın yerlerde problem yok. Tabii da. yakın yerlerde problem Maalesef yok. öyle Evet. yani şimdi ambalaj çok önemli. Evet. Biz getirdiğimiz mallarda bir türlü ambalaj yaptıramadık. Maliyet çok yüksek. Yani adam 1 kilo kayısı alıyorsun. 1 kilo kayısıyı bir ambalaja koymak büyük sorun. Evet. Maliyet yükseliyor, o zaman da burada satılmış. Ama Amerika'dan, Yeni Zelanda'dan, Avusturya'dan gelen mallar burada tamamen ambalaj satıyor. Çin Tabii. bile mesela. Mandalina'yı, portakalı öyle bir ambalaja koyuyor ki adam. Ya vallahi Onu satıyor. ye yani meyvede, sebzede o tat tuz yok yani. Şimdi bu Ama ambalajı yapmış. Ama ambalaj satıyor. Çay da geldi abi. çayımız da geldi. Evet. Sallama çay yok mu? Demleme yapmıyor musunuz burada? Demleme yapıyoruz, Yapıyorsunuz, bazen tamam. yapıyoruz bunu Güzel. oldu mu Var da. yani bulunabiliyorsunuz değil Öbür mi? dükkanda var demlemiş Hayır, yok. çaylar filan. Burada bulabiliyorsunuz değil mi? Demleme çay yapabiliyorsunuz yani Malezya'da Yapıyoruz, var. Tamam, okey. çay var. Şey var, Arap bakkallar var birkaç tane, Evet, evet. Suriyeli. Onlar getiriyor. Evet, evet, evet. Onları Hatta gördüm ben bazen de. işte peynir falan gibi şeyler, zeytin ihtiyaçları. Marka da güzel böyle tam karşıda Baba Evet. Hür. Şimdi bu arada şeyi sormadım ben sana abi ya. Baba Hür, sen Hür abi burada ne için geliyorsun? Nedir? Hangi amaçla geldin? Şimdi Oğlumun yeri demiştin. evet. Seni mi tanıyalım ya? O konulara bir an önce girince böyle senle şey Tamam, yapamadık, tamam. sohbet edemedik. Söyleyeyim ben. Valla benim oğlum da aşağı yukarı 20 senedir burada. Yani bir şekilde Şöyle göstereyim etrafına ben. evet, Evet abi. bir şekilde yolu düştü buraya. İşte Şu an bir burada yerde değil, burada olsaydı kader tanışırdık. kısmet diyelim. Burada kaldı. Benim oğlum burada çeşitli işler yaptı. Evet. Özellikle meyve üzerine. Daha çok buraya ben Türkiye'den yani
tonlarca nar gönderdim. Tonlarca. Öyle mi? Tabii. Mersin'den, Finike'den, Adana'dan konteyner yükleyip gönderdim. O işi çok yaptık. İlk defa da benim oğlum buraya nar olayını başlattı. Narı başlatan. Tabii. Fakat dedik ya ambalaj ve nakliye olayı. Ondan sonra bu işin güzel olduğunu görünce Araplar el attı bu işi. Evet. Suriye'de de nar var, Mısır'da da nar var. Doğru. Ama bizim mesela Hicazlarını dünyada hiçbir nar nerede yetişiyorsa o tutmuyor. Hicaz narı dediğimiz Evet. bir narımız var bizim. Hafif ekşilidir böyle. Nar ekşisi vitaminli. yapılabilen Tabii. kıvamlı. Araplar başlayınca getirmeye rekabet oluştu. Evet. Çok fiyat düşürdüler. Ondan sonra piyasa düşünce benim oğlum bu işi bıraktı. Meyve işini. Yani Araplar getiriyor ama bizim Türkiye'den Suriye'den, Mısır'dan geliyor ama Mısır bizim narı var. Türkiye'den gelmeme sebepleri var az önce. Tabii sebepleri var. Hem bizim nakliye olayında bir problem. Hindistan'dan geliyor. Şimdi burada ya bizde sermayesi belli bir esnaf yani neticede. Türkiye'deki büyük ihracat firmaları kolaylık göstermediler. Abi bir de şunu da söyleyeyim. Evet abi. Bizim Türkiye'de ihracat yapıyorsun. Gidiyorsun, malı görüyorsun. Malı beğeniyorsun, malı alıyorsun. Abi üstüne 1 numara, 10 numara malı koyuyor. Altına ille yapıyor abi. yapıyorlar. İlle yapıyor. Yani ben mesela başında duruyorum. Hile yapıyor o kadar. ha? Hile yapıyorlar abi. Göz göre göre yani. Başında durduğum halde yakalayamıyorum. O Bir zaman ikisini o görüyoruz. zaman gelişmiyor işte az önce bahsettiğimiz sorunlar dedik ya. Aynen öyle. Geçmiyor abi. Gelişmiyor dediğimiz ticaret Şimdi gelişmemesinin tabii. sebeplerinden bir tanesi o. Mesela insana oradaki tüccara söylüyoruz. Bak kardeşim benim oğlum da söylüyor. Bak bu mal buraya geldiği zaman, satılmadığı zaman ben malın parasında değilim. Senin paraya ihtiyacın varsa aga bana 10 ton nar parası ver de verelim. Bu malı gönderme. Neden? Nakliye giriyor. Gümrük giriyor. Türkiye'den çıkarken. Evet. Buraya geliyor. Burada satılmayan malı da atmak zorundasın. Atmak da parayla. Değil mi? Yani malın, meyvenin fiyatından çok atmak için burada masraf yapıyorsun. Yani, ama bizim tüccarımız maalesef bunu yapıyor. Bu zorluk çok. Yaş meyvede, sebzede. Çok geri dönen zaten görüyoruz böyle. Bir ton işte 2 ton bir konteyner Abi. geri gönderildi. Şimdi Avrupa'ya, olmadı ülkeye tabii diye. Avrupa'ya giden malda Avrupa'dan geri dönüyor. Avrupa'ya 2 günlük yol. Evet. 3 günlük yol. Adam geri gönder. Buradan nasıl geri göndereceğim? Gelen mal elinde kalıyor. Parasını ödemişsin Evet. veyahut da borçlanıyorsun. Adam Türkiye'den bile paramı gönder. Parasını göndermek zorundasın. Anlatamıyorsun yani. Senin malın bozuk çıktı diye. Bunları çok yaşadım ben. Oğlum da yaşadı burada. Yani en büyük sorun o zaman bizim şeyden de kaynaklanıyor bu. Tabii. Adamların bizimle Tabii ülkeyle yani ticari ticaret alaka- yapmaması. Tabii hükümetimiz ihracat yapın. Tamam. Bir ikincisi de mesela uçak. Türk Hava Yolları kargo acayip pahalı. Abi madem ihtiyacımız var, Türk Hava Yolları'nın bir kısmı devletin bildiğim kadar. Ya ihracat yapan firmalara bu kargo fiyatını düşürün abi. 3 dolar şimdi bilmiyorum. Biz 3 dolar 4 dolar kilogramına para ödedik. Uçakla gelecek mallar. Acele gelmesi lazım. Bazı mallar bozuluyor çok. Mesela incir. Bizim siyah incir. Tabii gemiyle gelemez onlar. Gemiyle gelemez. Uçakla gelmesi lazım. Mesela kayısı. Bunları çok getirdik yani Evet. buraya. Dünya para ödüyor ama şimdi tabii fiyat olarak uymuyor, rekabet edemiyorsun. Bir de benim oğlum da demin dedim 20 sene oldu buraya geleli.
Evlendi burada. Çin asıllı bir hanımı var, gelinimiz. Evet. Çok tatlı bir gelinim var, çok seviyorum. Evet. O da beni seviyor, sağ olsun. Çok şey yapıyor. Ben kışın ille baba gel, burada kal. Sen şimdi nasıl yapıyorsun? Ben vallahi kış görmüyorsun sen. alıştık ha, kış görmüyoruz yani. Özlemiyor mu kışı? Tabii. Beni bırakmıyor. Benim kızım var Türkiye'de, Erdek'te. Evet. Ama buraya geldiğim zaman işte oğlum sağ olsun bırakmıyor. Gelinim çok iyi. Yani Ne güzel. Çinli bir gelin ama yani Allah razı Çok olsun. saygı gösteriyor. Çok Hürmetle. saygılı. Yani ben utanıyorum. Yani. O kadar. Bu Çinlilerde şunu gördüm. Demin ustamın söylediği gibi aile bağı çok kuvvetli. Anne, baba, kardeş önem veriyorlar. Türk ekmeği. Ne diyorsun ya? Sen yapıyorsun ha? Tabii abi. Eyvah eyvah. Lavaş var. Lavaşımız var tabii. Ne diyorsun ya? Eyvah eyvah. Lavaşımız. Sen yapıyorsun. Tabii hepsini biz kendimiz yapıyoruz burada Türk olarak. Çok iyi ya. Türk tombiği, Türk ekmeğini tanıtıyoruz. Süper. Her şey orijinal yani. Mükemmel. Sen ne yapıyorsun orada şimdi? Hadi şimdi Döner döneri hazırlıyorsun. takacağız, Tabii. Okey. Dönerimizi takacağız. Ne zaman takıyorsun? Geç mi takıyorsun bu saatlerde? Bu saatlerde falan takıyoruz işte. İskender yapıyorsun değil mi? Tabii. Oy. İskender'i tavsiye ederim. Sen bir bakalım ne kadar sürer bilmiyorum hazırlanma Türkiye'yi Bursa'yı aratmaz. o kadar ha. Ha, o kadar söyleyeyim. Tamam abi. İnşallah bakarsın. Hadi kolay gelsin sana. Bekliyoruz. Eyvallah. Hadi abi görüşürüz. Arkadaşlar biliyor mu Türkçe var mı bilen? Türkçe yok. Nereliydi arkadaşlar? Pakistan. Pakistan'dan. Deniz- Dışarı çıktık abi şimdi. Bir hava alalım dedik. Dışarı Evet, masa attık. dışarısı Çok güzel ya. Bu sıcak ama bölgenin adı neydi abi? Şöyle bir göstereyim. Çok bu güzel böyle Uptown. iki katlı Burası- evler var. Burası Uptown, Kuala Lumpur'un Uptown, Damansara Uptown bölgesi. Abi çok güzel burası ya. Bu şey gibi ben büyük binaların olduğu yerleri çok sevmiyorum. Burası da çok Buraları hoşuma gitti çok böyle. güzel, evet. İki katlı müstakil evler var. Kiralar nasıl burada biliyor musun? Abi kiralar burada yani Kaç? güzel böyle villa evler Evet. $400, $500 civarında. 400-500 bildiğim dolar. kadarıyla. Evet. Büyük rezidanslar Kaç var. oluyor? 3000 ringgit mi yapıyor? Tam Yani emin olamadım ama. bir ringgit $4,5 olunca 4,5 ringgit $1. Evet. Ortalama aşağı yukarı. 5 kere 20 bin lira falan civarında. 20 bin liraya şöyle ortalama 20-25 bin liraya böyle bir yerde Evet, bahçeli. İstanbul'da oturman çok zor ama burada böyle bir imkan var. 30 bin lira olsun abi yani normal yani böyle bir eve. Bahçeli bir evdesin. Evet, Kendine ait bir Kendine ait bina yani. dubleks, Altlı üstlü villalar. dubleks. Evet. Güzel inşallah bizde de öyle fırsatlar olur. İnşallah bir şeyler düzelir. İnşallah. Bizde de Düzeleceğine şimdi ben eminim. Birçok arkadaş belki ya nereye düzeliyor falan diyecek izleyen arkadaşlar. Ben inanıyorum ya bizim ülkemiz güçlü bir ülke. Yani girdiği zorluklardan toparlanarak çıkacağını ben düşünüyorum. Öyle ümit ediyorum ben. vallahi ben 77 yaşındayım. Evet. Kendimi bildim bileli diyelim 10 yaşında. Yani 65 senedir hep ümitliyim. Ümitli olmak lazım zaten. Yani Ümitsiz ülkemiz olacak olmaz. düzelecek. Ha bir de şu var. Tabii ki geldik. Evet. Yani şimdi 10 sene evvelki Türkiye ile şimdiki Türkiye başka. Gelişiyor. Teknoloji Tabii ki. gelişiyor. Güzel şeyler yapılıyor. Güzel şeyler de oluyor yani. Bunu da inkar etmemek lazım. Evet. Benim mesela ben şöyle bir şey anlatayım. Şimdi muhalefet olanlar belki kızar. Ama şu hükümetimizin ne olursa olsun bana göre sağlık hizmeti Türkiye'ye yaptığı sağlık hizmeti Evet. 10 numara. Şimdi Bak, Türkiye'den Malezya'da dışarı yok. çıkmamış insan bunu çok fark edemiyor. Fark edemiyor. Diyor ki ya ben saatlerce işte sıra bekliyorum. Ya da ne Evet. bileyim 2 ay 3 ay bilmem ne sırası bekliyorum. Tomografi vesaire. Ama işte buralara çıkmadığı için buralardaki için yani bilemiyorum. buralar Ben- demeyeyim yani genel olarak birçok yere gitmediği için hiç çıkmamış bir insan için Anlatamıyorsun. anlayamıyor adam. Ben kendi çevremde, kendi muhitimde de anlatamıyorum. Bana diyorlar ki ya iyi ki gittin, iyi ki gördün. Ama gidip görmüş. Mesela Malezya'da ben kendim bizzat yaşadığımı anlatayım. Evet. Ben prostat kanseriydim.
Türkiye'de tedavi oldum ülkemde. Ve bunlara birçok şeyine de para ödemiyorsun. Allah'a şükür. Bakın ben özel hastanede tedavi oldum. 2 ay ışın tedavisi oldum. 1 kuruş para ödemedim. Demin ustaya gösterdim. Ödedi alakalı. 3 ayda bir iğne oluyorum. Evet. Aşağı yukarı 9-10 milyon civarında Evet. iğne. 1 kuruş ödemiyorum. Evet. Kuruş. Özel hastanede hepsini Allah razı olsun devletimiz ödedi. Doğru. Ödüyor. Şimdi geldim buraya. Geçen sefer gelişimde burada 6 ay kalmak zorundayım. 6 ay kaldım. 3 ay geçince iğne olmam lazım. Benim olduğum iğne burada da var. Evet. Ama 400 dolar. Para ödemek zorundasın. 400 dolar. Benim oğlum da mesela burada ustamız da sağlık sorunu olduğu zaman para ödemek zorunda. Devlet hastanelerini görseniz bizim 30 sene 40 sene önceki hastaneler sistem. O bakımdan ben Allah razı olsun diyorum. Ya bazen de diyorlar ki Yapanlar. ya tamam kardeşim madem o Türkiye'yi o kadar çok beğeniyordun neden Türkiye'den ayrıldın da gidiyorsun Malezya'da yaşıyorsun da diyen oluyor Abi, mesela ya da diyen Endonezya'da oluyor. yine Şimdi Tayland'da bu yaşıyorsun ya da Dünya ufaldı artık. Bu ticaret meselesi. Herkes para kazanmaya çalışıyor. Ama birçok giden de özünü de unutmamak lazım tabii. özünü de unutmamak lazım tabii yani. Biz de unutmuyoruz yani. Unutur mu insan doğduğu yeri, yetiştiği yeri arıyor. Evet. Şimdi burada bir de beğendiğim yeri Malezya'nın. Evet. Malezya şeriatla yönetilen bir ülke. Ne artısı var? Abi artısı ben Arabistan'da da çalıştım. Evet. Suudi Arabistan'da 2 sene çalıştım. Orada acayip bir baskı vardı. Oralarda şeriatla yönetiliyor. Ben işçi olarak Arabistan'a gittiğim zaman otobüsle bizi bir grup götürdüler. Evet. 80'li senelerde. O zaman böyle bir Tan gazetesi vardı. Hiç unutmuyorum. O Tan gazetesinde böyle dansöz resimleri falan vardı. Evet. Arkadaşlardan bir tanesi otobüsün halının altına koymuş. Tabii Suudi Arabistan hududunda arama yapıyor. Giriyoruz içeri diye. Gümrük memuru o gazeteyi buldu. Abi bizi 24 saat beklettiler, otobüsü söktüler. Ne diyorsun ya? Vallahi billahi bak, yemin ediyorum. Otobüsü böyle söktüler, yeniden montaj ettiler. Bir resim için. Orada yaşadıklarımız hariç. Mesela biz orada akşam yatsıdan sonra çarşıya çıkabiliyorduk. Tabii neden? Gündüz işte 5 vakit namaza gitmek zorundasın. Ezan okunduğu anda o şeyler var. Pazlık, bekçiler. Zorla camiye götürüyor. Adam kimliğini soruyor. Allah Bakıyoruz. Allah. Tabii ben bunları yaşadım. Adam kimliğine bakıyor. Türksün. O sen Müslümansın. Ne geziyorsun dışarı? Yürü camiye. Çok kere abdestsiz camiye girdik yani. Müslüman, ben Müslümanım diyorsam Müslümanlığın şartlarına uyup yaşıyorsun. Burada da böyle. Evet. Kimi Hindu, Hint din ve adetlerine göre yaşıyor. Evet. Çinliler kendine göre yaşıyor. Japonlar kendine göre. Japonlar yani herkes bakın bir görüyorsun barlar var, pavyonlar var, her taraf açık. İsteyen içki içiyor. Tavsiye İsteyen ediyoruz. istediği gibi yaşıyor. Evet. Malaylar da kendine göre yaşıyor. Malaylar burada %60 Evet. çoğunlukta Müslümanlar. Fakat hiç baskı yok. Özellikle kadınlar burada çok aktif. Değil mi? Evet. Bütün devlet dairelerinde piyasalarda tamamen kadınlar hakim. Çok sakin bir yer. Evet. Yani korna sesi bile yok. Huzur var. Doğru. Olay yok. Bunun Bak şurada oturuyoruz 10 dakikadır mesela. hiç korna sesi duydun mu? Yok normal geçiyor araba böyle sakin sakin. Tabii bazen yolda gidiyoruz. Çok nadir. Benim oğlum diyor baba bir kornaya basayım da diyor ses olsun. He, Hakikaten bir öyle. kendimize yani. gelelim.
Tabii. Abi siniri alınmış insanlar. Herkes gülüyor. Yani Sen de öyle oluyorsun ister istemez. ister Hakimliği istemez sen de görünce. öyle oluyorsun yani. Birisine biraz dikkatli baktığın zaman hemen gülüyor, selam veriyor. Şimdi bizim ülkemizde birisine dikkatli bakarsan ya hemen kavga sever. Niye bakıyorsun? Bizim coğrafyanın insanı biraz başka. Tabii İster biraz da istemez kültür, eğitim meselesi. kültür, eğitim, coğrafyanın yaşadığı Tabii. zorluklar. Dede Evet, öyle yetişmiş, baba ekonomik- öyle yetişmiş, çocuk da öyle yetişmiş olunca ister istemez öyle gidiyor. Ekonomik zorluklar. Askerde şey vardır. Askere gidersin. Bizim zaman şimdi yok galiba artık. Eğitim zayıfları. Çavuş yanlış bir şey yaptı mı gelir 2 tokat atar, döver. Şimdi Ondan yok sonra onlar. ben usta asker olurum. Eskiden Çavuş de olurum, onlar. ben başlarım. Onlar eskiden, şu an Evet. öyle bir şeyler yok da. Şu an yok. Ama bir öyle Yani öyle bir yani, şey vardı, evet. yetişme Disiplin şekli sistemi biraz farklıydı eskiden. Yani okula babamız götürürdü, öğretmene derdi Evet. ki eti senin kemiği benim. Yani O zamanlar yanlış öğretmende yaptığımızda- tabii eğitim sistemi de başkaydı biraz eğitim daha. sistemi de başkaydı. Ama daha güzel değil miydi sanki o zamanlarki? Vallahi ben şu anda iddia ediyorum. Mesela biz ilkokulu 5 sene okuduk. İlkokulu bitirdiğimiz zaman imtihanla bitirdik. Doğru. Evet. İmtihanla ilkokulu bitirdik. Ondan sonra ortaokula gittik. Evet. Ve o zamanki gördüğümüz dersler şimdiki lise dersleri. Doğru. Oğlum da geldi. İsim neydi? Fikret benim adım. Fikret abi. Evet. Burada yaşıyor. Burada yaşıyorum. Kaç yıldır? Vallahi 20 sene olmak üzere. Babanız. Babam tabii. Hür baba. Evet. Güzel. 20 sene oldu. 20 sene olmak İlk üzere. gelenlerden. Yani daha çok eskiler de var. 45-50 senedir olanlar var. Evet evet. Baba bayağı bahsetti sizden, böyle bir konu geçti sohbet içerisinde de. Dedim belki denk gelemeyiz ama iyi oldu denk geldiğimiz. İyi oldu, evet. Vallahi. Sizin başka şube de mi vardı? Bir şubemiz daha var, evet. Oraya da gidiyorsunuz. Oraya da gidiyoruz. Başka işlerimiz de var. Evet. Mesela uğraşıyoruz. Bunu getirdim, bunu yeni deniyoruz biz. Bu nedir abi? Yeni bir tatlı yani Profiterol. Profiterol mü bu? profiterol yaptı ustamız. He. Eğer güzelse siz deneyin. Vallahi deneriz, bakarız. Menüye koymak istiyoruz. Beraber bakarız. Ama bakalım. İyi, Beraber. iyi bir not alırsa menüye Olur, bir koyarız. sandalye ekleyelim buraya abi o zaman. Tamam. Şöyle Vay vay açalım. vay vay. Açalım da. Sen bu gel Malezya'da profiterol bul. Evet. Malezya'da Aa, yok. bu ne ya? Pek yok. Of var ya. Orijinal. Bayılıyorum ben bu tatlıya ya. Öyle mi? Ben Biz çikolatayı buna çok yeni severim başladık. ya. Abinin bahsettiği bir süt ve süt ürünleriyle alakalı konuştuğumuz bir konu vardı. Buraya getirme ile alakalı. Onunla ilgili senin mesela tecrübelerin veya bilgilerin nedir? Onu bir sana soralım. Şimdi bu ürünlerin lisanslanması lazım. Çünkü bunlar mikrobakteriyel şeyler içerdikleri için Evet. bir de buranın insanına uygun olması lazım. Buranın insanı daha hassas o tür şeyler. Evet. Eskiden mesela burada hiç yoğurt bile satılmıyordu marketler 20 sene önce. Yoğurt yoktu, domates yoktu. Ve bu şey belli gıda şeylerine tabi. Bu yüzden Türkiye'den de getirecek firmaların lisans alması lazım ve oldukça uzun bir prosedür bu. He, uzun 5 süreç. sene 6 sene bekleyen firmalar var fakat bu son 2-3 senedir birkaç firma aldı lisans. Bir tanesi Aynes galiba, Aynes Grup. O daha sonra Türk Süt Kurumu mu öyle bir yere satıldı. Evet. Kayyuma atandı. Evet. Öyle bir şey oldu ama bir lisans alındı. Bunun içine süt tozu dahil, işte pizzada kullanılan peynirler, pizza peynirleri, efendim normal peynirler falan bunların çoğuna yoğurt dahil alındı. Çözülüyor o zaman bu iş yavaş yavaş, doğru mu? Çözülüyor tabii çözülüyor. Ondan da bizim ticari Ateşelik de çok uğraştı. Senelerdir uğraşıyorlar. Bu zamanında bir Türkiye-Malezya anlaşması imzaladı, ticaret anlaşması. Ona da konulmak istendi ama yetişmedi tabii. Çünkü buradan görevlilerin Türkiye'ye gitmesi gerek. Oradaki fabrikayı inceliyorlar. İşte mikrobiyolları uygun olması lazım. Onları inceliyorlar. Ona Evet. göre lisans veriyorlar daha sonra. Bu et ürünleri için de böyle, yine böyle. Çözüldü gibi ama değil mi? Evet. Şu an yakın. Tabii şeyde burada Avustralya ve Yeni Zelanda Asya Birliği'nde olduğu için onların uyum sağlaması daha kolay ve daha hızlı. Mesela buraya çoğu et ürünü Avustralya'dan geliyor veya Yeni Zelanda'dan geliyor. Evet. Bizim aldığımız etler dahil. Çünkü buranın doğası çok uygun değil hayvancılık yapmaya. Mesela Öyle mi? tabii işte, hem çok masraflı hem hayvanlar çok zorlanıyor. Hava sıcak. Tavuk yetiştirmek de çok zor burada.
Çok kolay hastalanabiliyor. O yüzden bu tür şeyler yurt dışından daha çok geliyor. Buranın tarımı genelde işte palmiye zaten. Palmiye Evet. üzerine. Tropikal meyveler bile çoğu Malezya'ya yurt dışından geliyor. Tayland'dan, Filipin'den, He. işte Vietnam'dan. Ama yine de et ürünleri çok ucuz burada. Herhalde Türkiye ile 3 kat falan bir fark var. Doğru. Yurt dışından, buraya da yurt dışından geliyor ama Hangi Gayet ülkelerden kalite. geliyor genelde? Hangi ülkelerden geliyor? bu konuda Avustralya çok iyi. Yeni Zelanda çok iyi. Asya'ya Yani çok kaliteli. genel olarak Avustralya değil mi? Yani evet çok hem çünkü oradaki şey de çok hayvanların bakımı için arazi de çok. Bizde Evet. ne diyorlar? Mera mı diyorlar ona? Meralar, ovalar. Yeni Zelanda'ya gittiniz mi? Mükemmel bir yer yani. Sanki Henüz hayvancılık için Evet evet. doğası yani Hayvancılık o kadar. konusunda çok iyi. Şu an zaten et ürünlerine hiç fiyat uygun değil. Herhangi bir şey getiremezsiniz Türkiye'ye. Doğru. Biz daha önce zaman zaman işte fuarlar sebebiyle başka şey, ben kendim işte ihracatını yaptık onun Türkiye'den. Peynir, sucuk, sosis falan Evet. getirmiştik ama belli miktarlarda getirebiliyorsun özel izinle. 300 kilo, 500 kilo. Az olarak getiriyorsun. O da zaten Buradaki ticaretine Türk- yetmiyor yani. Özellikle pandemi zamanında burada bir Türk nüfusu kalmıştı. Onlar bayağı şey çekti. hasta İhtiyaç çektiler. meselesi. İhtiyaç meselesi. O zaman getirmiştik. Ama şimdi biraz daha imkanlar tabii burada pazarlamasını da yapmak lazım. Çok aslında sektör çok büyük. Özellikle süt tozu sanayi şeyde kullanıyor, endüstride kullanıyorlar. Bisküvit yapımında, başka şeylerde yoğurt tozu var. Evet. Efendim, bir sürü şey var. O firmalar bilmiyorum çalışıyorlar herhalde de ne kadar ilerlediler bilemiyorum. Güzel. Ya şimdi siz gelmeden önce biz konuştuk. Yenge Çinli değil mi? Evliniz. Evet. Malezyalı Çin. Malezya. Çin. Malezya vatandaşı. Malezya vatandaşı. Ha güzel. Evet. Nasıl peki uyumunuz nasıl oldu? Zor mu, kolay mı? Yani tabii ki bir uyum süreci oluyor yabancıya evlendiğiniz zaman bir kültürel Yabancı. bir taraftan çok eğlenceli. Yani yeni bir kültürü öğreniyorsunuz. O kültürle yaşamayı öğreniyorsunuz. Onun ailesi, aile yapısı. Çin'deki bir Çinli'nin kültürüyle aynı mı yoksa burası biraz farklı mı? Farklı tabii, çok farklı. Çin'de daha farklı. Buranın insanları nasıl söyleyeyim? Şey sayılmaz. Hani oranın Çinlisine çok benzemiyorlar. Onlar da kendi aralarında çok anlaşamıyorlar çoğu zaman. Burada şeyler yemeklerinde falan Çinlilerde böyle helal haram olayı var mı? Mesela bizim Müslümanlardaki gibi dikkat ediyorlar mı? Dikkat edenleri de var, etmeyenleri de var. Kendi yemekleri var. Burada zaten bu helal olayı çok önemli. Burada mesela zaman zaman geliyor Manchester United gelip maç yapıyor sezon dışında. Falan doluyor o statlar. falan. Malezya milli takımıyla maç yapıyor. Herkes Manchester'ı tutuyor. Diyorsun ha? Buraya bir sefer kraliçe gelmişti. O zaman da yani 20 sene önce falan bütün o gün yollar kapandı. Şey gibi Bütün şimdi Malezya. İngilizlerin sömürge sisteminin içerisindeki en çok yatırım yaptığı yerlerden bir tanesi. Parlamentosu mu diyorlar ona? Yargısı burada. Evet, tabii. Yine yasalar İngilizlerin yasaları gibi mi? Evet. Kanunlar diyelim ya da. Medeni yasaları, Medeni yasaları. kanunları falan yine İngilizlerden alınmış ve çok hızlı ilerlemiş Malezya. Peki şeyi soracağım, bu dikkatimi çekiyor benim. Bayrakta böyle Amerikan bayrağı sembolü var. Onun ne şeyi var, karşılığı var? Gel otur gel. Patronla tanışmışsın. Tanıştık evet. Otur otur. İçeri git. Bayrakla alakalı bilginiz var mı? Malezya bayrağı onunla çok alakası yok. Yine Hani nasıl böyle- anlatalım sembolünü? İslamik ya. Bir Amerikan bayrağı sembolü varmış gibi bir şey veriyor ya. Alakası yok. Bazen İngilizler geliyor bize müşteriler. Bizim yemeğimiz bu diyor, ev yemeğimiz diyor. O kadar benimsemişler ki orada. O kadar ha? İngiltere'de bütün sokaklarda, her yerde bu döner, bu çeşit yani kuzu döneri, %100 kuzu döneri %100 kuzu döneri. yaptıkları gibi. Tabii. O da o bölgenin yemeği. Çok Aksaray, seviniyorlar. Onlar da Konya. aynı bizim Türkler gibi. Böyle geldiği zaman, bulduğu zaman çok seviniyor. Değil mi? Tabii. Bizim Ben dönerimiz değil. dönere cumartesi günleri şeye giderim. Genelde bizim Hikmet abiyi bilirsiniz. Oraya böyle Evet. gidiyorum sürekli. Hikmet abi yaprak döner takar. O Yani Türk usulü yapıyor tam. Türk usulü ya çok iyi yani. Buna İngiliz usulü diyorlar. O kadar alışmışlar ki. Değil mi? Türkiye'de de bizim bu dönere İskender usulü derler. Ha, İskender usulü. Kıymadan. Kıymadan İskender usulü.
Şeyde değil mi? Bursa'da da aynı Tabii sistemde Bursa'da da aynı. yapılıyor. Bir tek Bursa'daki fark karışık yapıyorlar. Dana ile kuzuyu karıştırıyor Bursa'da. Malezya'da da bu üç ırk yaşadığı için bazı Hindistanlılar dana eti yemiyor biliyorsunuz. He, evet. Dini şeyden dolayı. Onun için biz karıştırmıyoruz yani. Sadece kuzudan yapıyoruz. Sırf kuzudan yapıyoruz yani. Herkes yiyebilsin. Bunu biliyorlar mı Hindistanlılar? Yok. Vallahi maşallah Hindistanlı, Çinli, Malay, yabancı herkes yiyor yani. Ne güzel. Evet. Herkese Çok iyi hitap yani. ediyoruz. Tabii herkese hitap ediyor. Ustam sen bir adına bir bak. Valla profiterolda yeni başladık işte yapmaya. Evet. Artık inşallah menümüze koyacağız. Esas sen bak, sen Bakacağım. Tabii buyur sen de bak. Masterchef. Şimdi Şey olalım. ustamız Fikrini söyle Türkiye'deki gibi. Nasıl? vallahi 10 numara. Evet. Vallahi öyle. Olur yani. Türkiye'ye benziyor değil mi? Olur. Hayır, Hamur bismillah. kalitesi çok iyi. Evet. Krema çok iyi. Çikolata zaten çikolatayı bilmiyorum. Kim yapıyor Ben çikolatayı? yaptım. Ondan mı sen yapıyorsun? O zaman kaşık atalım. Kaşık mı atıyorlar? Aynen kaşık atıyorlar. Kaşık. Öyle mi Kaşık oluyor? atıyor. Amaç neydi? Süper olması. He. Tabii. Hani böyle Bu koşar abi. böyle bir tatlıyı yani Malezya'da Esas yemek. İskender'i denemeniz lazım. Onda Denerim onda Evet. o esas ustalığı o zaten. Ne zaman hazır oluyor döner? İnşallah yakında hazır olur. Yakında derken. Az zamanda. Bunu da sevmeyen yoktur zannetmiyorum zaten Malezya'da. Bu iş görür abi. İş görür değil mi? Onay aldık, tamam. Çok güzel. Gerçekten iş görür. İyi abi onay aldık hemen işe başlama zamanı. Kaç kilo sipariş alıyoruz? Yakında siparişler yağar içinde nasıl çıkacağız onu düşünüyorum. Buraya geldiğinde bölge mesela Türkler gelirse sizi nasıl bulabilir burada? Bölgenin ismi nedir? Nasıl ulaşabilir? Burası Damansara diye geçiyor. Damansara Uptown diye geçiyor. Damansara Uptown. Evet. Burada yaşayanlar zaten burada Vanutama alışveriş merkezi var AVM. Malezya'nın en büyük alışveriş merkezlerinden birisi. He, şu tarafta mıydı? Hemen şurada yakın. Şu binaların olduğu yer zaten. Evet. Orayı bilen burayı da bilir zaten. Şimdi ben Türk abilerle böyle konuştuğumda, sohbet ettiğimde konum gönderebilmesi için diyorum ki bir WhatsApp numarası paylaşır mısın diyorum orada. Zaten konum iki tane şubemiz var. Şubelerin konumu zaten internette Bir telefon mevcut. numarası paylaşmak ister misiniz WhatsApp için? İnternette mevcut zaten. Baba Hür yazınca hepsi var Çıkıyor orada. yani. Ha, Baba Hür yazsın internete. Evet. Adresi, şubenin yeri, Hepsi çıkıyor. Şubelerin yeri, iki nasıl şubenin. gidiyor, evet, Evet. nasıl gidileceği hepsi var orada. Tamam. Direkt Google'a yazdığı zaman Baba Hür diye Hatta çıkıyor zaten. Grab uygulaması var. Oradan sipariş de verebiliyorsunuz. Ha, oradan yanınıza He, sipariş. Genelde bizim yani Türkler ya- gidip yerinde yemeyi seviyorlar. Evet. Biraz sıcak olması daha ama Hani yaşayanlar daha için güzel. demiyorum, misafir olarak gelmiş. Evet. Bazen- Ama bazen haliyle adam işten yoruluyor, bazen Tabii çıkamıyor dışarıya. burada yaşayanlar için Haliyle evet o veriyor olabilir. sipariş. Ama turist olarak gelmiş, gidip bir selam vereyim, hani Tabii, bir tabii. sohbet edeyim. Şey oluyor mesela, ya Türk görmedim falan diyen oluyor böyle Evet, bazen evet. bir yerde daha dün karşılaşıyorum. vardı misafirler, sürekli Evet, oluyor. dönem vardı. Ya Bir tane misafir gelmişler tatile Malezya'ya. ben karşılaşıyorum bazen, asbelkader ya işte çok şükür bir Türkçe konuşan birini buldum da iki sohbet edelim falan diyen oluyor. Onlar da Bizim çıkıyor. Türk tabii sohbetimiz bir başka ya. Çay, sohbet Kan çekiyor ya. çekiyor. Bizim o kültür vazgeçilmez yani. İki böyle laf edeceksin, böyle muhabbet Tabii, edeceksin, tabii. o Bu rahatlıyor sadece insan. bizim Türklerde var zaten. Oturup sohbet etme şeyi, kültürü Hızlı kaynaşma var. tabii. Hani bizim kanımızda artık yani. Bu vazgeçilmez. Bizim insanlar bazen böyle Türkiye'de birbirini yiyor da dışarı çıkınca herkes böyle bir dostane yaklaşıyor değil mi? yaklaşıyor birbirine, daha farklı oluyor. Tabii dışarı biraz yabancı Siz olduğu için- Malezya'yı nasıl buldunuz? Abi Malezya, ya güzel, ben seviyorum Malezya'yı. Bu ikinci gelişim zaten. Ha. Gayet güzel. Ben şey taraflarını mesela çok hoşuma gitmiyor. Bu yüksek binalar, bu kitlin Şehir çok merkezi, kalabalık. evet. Evet. Tabii biraz. Buralar daha güzel, yaşanabilir. Yani mesela yaşayacaksa bir insan bence buralarda yaşamalı. Yani orada bir otelde kalacağına buradan bir Aynen. ev kiralasın, burada kalsın mesela. Benim şahsi fikrim bu ama Bence de. biraz daha lokal olan yerler, ben gittiğim yerlerde en çok benim tercih ettiğim lokal bölgeler. Biraz daha iyi oluyor. Yani iş gereği biraz daha böyle merkezi yerlerde kalmak zorunda kalıyorum ama uzun süre kalacaksam da biraz lokale çıkıyorum. Turistik yerleri var, adalar var. Perhentian Adası Evet. var, Redang Adası. Orası mesela doğal park. Dünyanın en çok deniz canlısının bulunduğu yer orası. Yani Malezya'da Malezyalılara bir Türk'ün yemek satması zor bir şey. Çünkü bütün mutfak kültürümüz
farklı onlardan. Bu ülkede patates yetişmiyor, domates yetişmiyor, soğan yetişmiyor. Doğasında yok böyle bir şey. Bütün otları bizden farklı, sebzeleri, işte kullandıkları baharatlar, Evet. yemek yapış şekilleri. O yüzden hani beğendirmek hakikaten zor. Döner mesela bütün dünyada kabul gören bir mutfak ama Malezyalılarla bizim Tabii. uyum sağlamamız için biraz sos koymamız lazım mesela dönerin içine. Değil mi? Tabii. Ayarlıyorsun onu. Bir damak İsteyen- tadını bir ufak Tabii. bir... O da ayrı tabii seçenek yani. Soslu yiyorlar. O Soslu da yiyorlar. ustanın 20 senelik tecrübesi Türk var. usulüyle şeyi ayırıyor musun? Tabii bizim soslar, yaptığımız soslar da bizim damak tadına uygun yani. He, uygun. Evet usta. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Sana güzel bir İskender yapalım. Ne diyorsun ya? Eyvah Evet, eyvah. Türkiye'yi Bursa'ya aratmayacak bir İskender. Şöyle yoğurdumuzu alalım. Kendi yaptığın yoğurt değil mi? Tabii. Usta yoğurt da yapıyor burada. Yoğurdu da bak. Yoğurdumuz da Baktı çekebilirsin. ki Yoğurda bak. baktı ki yoğurdu buraya getiremiyorlar. Peyniri Evet. getiremiyorlar. Ticaret yapanlar. Kendimiz yapıyoruz. Taş gibi yoğurt. Vay vay vay. Şöyle koyalım ekmeğimizi. Sana Bursa'ya aratmayacak bir İskender verelim abicim. Nayetimizi alalım. Ha, Dönerimiz, kestin mi döneri? tabii. Dönerimiz böyle Mis. mis gibi. Kaç gram veriyorsun? 130 gram veriyoruz. Vay. Gel al. Peki fiyat uygun olunca 130 gram. Değil mi? Türkiye'de biraz daha az koyuyorlar. Türkiye'de abi 50 gram 50 gram bulursan Türkiye'de yani veren de oluyor ama biraz Tabii o da şeyine bağlı değil mi? tabii. Türk usulü İskender, orijinal İskender sosu. Abi eline sağlık. Mükemmel. Abim bak, afiyet olsun sana. Teşekkürler. Eline Bakalım sağlık. Bakalım Bursa'yı hatırlatacak mı sana? Eyvah eyvah. Yoğurt da kendi imalatımız. Hepsi kendi. Direkt ben yoğurttan başlıyorum İskender önce. Öyle mi? Süzme yoğurt gibi, değil mi? Aynen. Sen yapıyorsun değil mi? Çok iyi ya. Ekmeği de biz Teşekkür ederim. yapıyoruz. Diyorum, Menüden A'dan Z'ye her şeyi biz yapıyoruz. bir tereyağını yapmıyorsun galiba, onu da yap da. O da yakın yani, onu da yapacağız herhalde. Süt bulsak bol süt. Olur. Süt değil mi? Şimdi Yani inek olmadığı, yetişmediği için kolay. Şartlar çok zor. Burada daha çok keçi sütü var. O da Hintliler keçiyi çok yedikleri için. Ondan olabilir aslında. Tabii. Ya, taze süt bulursan olur, yapılır da taze sütü tabii bulmak lazım yani. döner çok iyi, gerçekten çok iyi yani. Evet. Buraya göre, buranın şartlarına göre ekstra iyi yani. Bir arkadaş vardı, Baran. He. Özellikle öğrenci bir arkadaş. Abi İskender dedi. İskender dedi yani özellikle. Baran abim tanırız canım. Malezya'nın şöyle bir özelliği var. Teşekkür ederim. Burada aslında 3 tane birbirinden farklı ırk yaşıyor. Hintliler, Çinliler ve Malaylar. Evet. Üçü de birbirinden çok farklı bunlar. Kültür olarak, görünüş olarak, giydikleri kıyafetler, konuştukları dil. Ama iç içeler. Yani hepsini birisi karşıdan geliyorsa direkt onu tanıyabiliyorsunuz. Bu Çinlidir, bu Hintlidir, Evet. bu Malezyalıdır. Bu insanların bir arada yaşaması, barış içinde yaşaması, bunların hepsinin ayrı bayramları var, dinleri farklı, kültürleri farklı, restoranları farklı, görüyorsunuz. Bir arada yaşamaları, bu barış içinde yaşamaları, birbirlerinin bayramlarını beraber kutluyorlar. Kesinlikle öyle bir ayrımcılık yok. İşte Ramazan bayramında Hintli götürüyor, Malezyalı'ya hediye veriyor, okulları ortak. Bu insanlar barış içinde bir arada yaşıyorken bir de bizi düşün. Bizim ülkemizde olan. Bizde hiç böyle farklar olmadığı halde her şeyimiz ortak. Türkiye'de ayıramazsınız. Şu insan mesela Laz'dır, Kürt'tür diyebilir misiniz? Evet. Kendi söylemese böyle bir ayrım olmadığı halde biz barış içinde Birbirine de yaşayamıyoruz. insanlar bizim Bunlar gibi Türkiye'de yaşayamıyoruz. evlilik bile yapmışlar yani düşünün, artık.
ne kadar barışçıl bir ülke burası. Evet. Değil mi? Bu Malezya'nın belki de en güzel özelliği. Benim burada yaşadığım, gördüğüm Malezya hakkında söyleyebileceğim en iyi özellik. Malezya'daki ticaret içinde 90'larda 2000'lere kadar Türkiye'nin aslında çok iyi bir ticareti var Malezya'yla. Bütün inşaat malzemeleri, teknik şeyler Türkiye'den geliyor buraya. Fakat bu Çin'in ilerlemesiyle zamanla 2000'lerden sonra ya adım adım bütün ticaret Çin'e kaymaya başladı. Hatta Malezya'daki fabrikalar bile geçenlerde babamla şahit olduğu bir mühendis arkadaşla konuşuyorduk. Malezya'daki fabrikalar bile kapanmaya başladı artık. Her sene azalıyor giderek. Çin o kadar baskın. Bir de burada Asya Birliği olduğu için gümrüksüz. Mesela biz buranın ihtiyaçlarını dahi peçetesine kadar ne bileyim mutfakta kullandığımız eşyalar, fırın olsun, döner makineleri olsun, bütün alet edevatı Çin'den sipariş verebiliyoruz. Kapıya kadar geliyor. Gümrüksüz. Gümrüksüz veya çok az gümrükle. Zaten Asya Birliği olduğu için tüm bu Asya'daki ülkelerden, bunu Avustralya, Yeni Zelanda da dahil, Hong Kong dahil Asya Birliği'ndeki ülkeler arasında bir Avrupa Birliği gibi bir anlaşma var. O büyük avantaj ama. Büyük avantaj ama Çin o kadar ilerlemeye başladı ki bu 2000'li yıllardan sonra zamanında burada mesela lastik fabrikaları vardı. Bütün Bridgestone'lar, Lassa'lar falan hepsi buradaydı. Burada kauçukta yetiştiği için rubber üretimi de vardı. Fakat Çin onun hem üretimine başladı hem de doğal olmayan kauçukta yapmaya başladı. Maliyetlerini çok düşürdüler. Buradaki fabrikalar da oraya gitti artık. Kalmadı. Ne bileyim işte televizyon fabrikaları vardı, ekranları yapıyorlardı. Evet. Burada yakında bir yerde vardı hatta. Onlar kapandı. Bir sürü elektrikli aletlerin tamamı Çin'e gitti. Burada artık sınırlı endüstrisi kaldı Malezya'nın. Bir yandan da Malezya'nın en büyük ihracat yaptığı ülke de Çin. %70'i Çin'e doğal kaynaklarını sattığı ülke Çin. İşte petrolü, gazı, ne bileyim palmiye yağı, işte doğal ürünleri. Malezya çünkü palmiye konusunda da çok iddialı bir ülke. Onun yağının üretilmesi, tesisleri. Çin'den de buraya geliyor avantaj olarak. Bazı fabrikalarda robotik teknolojiyi getiriyorlar gördüğüm kadarıyla. Onlar da daha az işçi çalıştırmış oluyor. Çünkü Malezya'da işçilik maliyetleri de epey yüksek. Görüyorsunuzdur genelde yabancı işçiler var zaten. O bile yani belli bir şeyin üstünde burada. Maliyetin üstünde. Aylık bizim asgari ücretle eşit herhalde. Olarak. Burası Yani bu Çin'in ekonomik bir eyaleti olmuş. Öyle mi diyorsun? Tabii ya her şey. yani burada her şeyi Çin'den sipariş verebiliyorsunuz. Çin Asya'da çok zaten baskın. Yani ekonomik Dünyada olarak böyle ele geçirmiş Asya'nın genelini aslında. Yani arabaları falan görüyor. Her gün yeni bir araba çıkıyor işte. Yeni araba modeli, teknolojisi daha da Ulaşması da gelişiyor. kolay. Alması da kolay değil mi? Ulaşması kolay yani araba. Çok kolay yani. Direkt oradan da alabiliyorsunuz. Sipariş veriyorsunuz, geliyor yani. Geliyor Adam ya. kapının önüne kadar getiriyor. Hatta o kadar ilerledi ki ne diyorlar buna, ev içindeki tadilatı bile Çinli firma gelip yapıyor. Mesela büyük bir tadilat şeyiniz varsa ona kadar girmiş durumdalar. Mesela restoranları var, gelip restoranların şubelerini açıyorlar tam. Bütün sistemi getiriyorlar. Şimdi o yayılmaya başladı. Bütün restoranı gelip kuruyorlar adamlar. Yani hemen her sektörde varlar. Bu mesela BYD var. Geçen gün konuşuyordum. O bizim diğer dükkanın orada var. BYD bayisi. Evet. Çin'den gemiyle gelirken gemide yapıyorlarmış arabaları siparişe göre. Buraya indiğinde arabaları teslim ediyor. İmalatın. Biz eskiden Türkiye'de 1 milyoncu olarak biliyorduk adamları. Evet. Yani. Bilirsiniz yani 1 milyoncu diye bir şey vardı, böyle bir tabir vardı. Her şey 1 milyon diye hep Çin'den gelen ürünler vardı. Çin malı basit, ucuz. Ama şimdi öyle değil abi. Öyle bir algı vardı eskiden. Biz mesela ne getirirsek
hep kaliteli. Şimdi adamlar gemiyle gelirken de arabayı yapıyor adamlar. Yani öyle bir o noktaya gelmiş Evet, adamlar. evet. Çok hızlı ilerliyorlar. Çünkü eğitime de çok önem veriyorlar. Yemeğini soğutmasın. Ve soğutmam ben. Yerim, ufak ufak yiyorum ben. Soğudun bir işe yaramaz. Yerim. Yani buradan görünen o. Burada da önemli ama orada daha da eğitime çok önem veriyorlar. Yani 2050 yılında dünyadaki bilim adamlarının %80'i Çinli olacakmış. O kadar iddialılar. Yetişmiş insan gücü var, çok insan gücü var. %80 ciddi bir sayı yani. Çok iddialı bir durum o. Evet, %80 dediğinde dünya Evet, genelinde. çok yatırım da yapıyor. Devlet de tekrar yatırım yapıyor. Mesela araba üretsinler diye, teknolojileri geliştirsinler diye. Biraz sanki küreselciler artık Amerika'nın arkasından çekilip Çin'in tarafına geçmişler. Gücü sanki biraz daha böyle Çin'e kaydırdılar. Öyle bir durum söz konusu gibi. Dünyada hani ekonomik gücü elinde tutan güçler diyelim artık, ne diyelim onlara. Artık teknoloji ve bilim gücü Amerika'dan de, biraz kaymışlar yani o tarafa doğru. teknoloji ve bilim gücü de oraya gitmeye başladı. Evet. Ve şimdi burada dahi mesela buradan bir şey alsınız. Mesela diyelim ki fırın alacaksınız, pizza fırını. Çin'den sipariş verirseniz arada 3-4 kat fark var. Burada dahi. Şimdi buradaki artık adam bütün hizmetini, ona yine yedek parçası lazımsa, garantisi varsa onu bile Çin'den vermeye başladı. Ve bu satış sistemleri de çok gelişiyor ya artık. Çok hızlı, güvenilir. Mesela Çin'de artık avuç içiyle ödeme yapıyorlar insanlar. Önceden kart ve işte kart da geçti, telefonlaydı. Şimdi telefon da bitti. Artık elleriyle Avantaj mı? büyük avantaj. İleriki dönem için uzun vadeli dezavantajı var mı? Ya Uzun belli vadeli güvenlik sorunları olabilir de onlar da aşılıyordur herhalde yavaş yavaş. Yani adamın direkt elinden bütün kimliği, her şeyi belli ama şöyle bir şey, çok sıkı takip altındasın artık. Yaptığın her hareketi devlet Çin'de zaten benim gözlemleyebiliyor. bildiğim öyle bir sıkı takip olayı var. Adamlar, benim duyduklarımı söylüyorum. Gitmedim henüz ama dışarıdan evinden çıkıyorsun, kamera seni gözlüyor. Senin artık ruh halini bile adamlar sen evinden çıktığında direkt tespit edip ona göre bu adam bugün işte agresif olabilir ya da başka bir suçluluk potansiyeli olabilir veya sakin veya üzgün. Senin ne izlediğini, ne konuştuğunu, telefonda neler yaptığını, nerede Muhtemelen yemek zaten var. yediğini, hepsinin bilgileri bir şekilde toplanıyor. Artık her şey Evet, veri oldu. normalde de onları zaten olan şeyler onlar. Teknolojide bu aşamaya gelmiş olması artık bilmiyorum. Gelecek 10 senede neler olabilir? İşte konuşuyoruz, Çin'deki robotik teknoloji ne seviyeye geldi. Her gün yeni bir şey duyuyoruz. İşte arabalarda her gün yeni bir özellik geliyor artık. Değil mi? İşte baktım geçen gün, yani tam otomasyonu var arabanın aslında. Sadece bu Malezya'nın yolları ve sistemi tam olarak hazır olmadığı için araba yoksa kendi Çin'de gidiyor yani. evet gördüm o tür şeyleri, böyle videolarını gördüm. Çağırıyorsun mesela şey gibi böyle. Geliyor şoförsüz değil mi? Evet. Uygulamadan arabayı çağırıyorsun buradaki gibi ama seni şoförsüz alıyor, götürüyor, bırakıyor falan böyle. Aynen. İnsansız restoranlar var, kafeteryalar, büfeler var. Direkt gidiyorsun, işte kahveyi sipariş veriyorsun, hazırlıyor, veriyor sana. Kimse yok içeride. Büfeler O, var. bizim Türklere tatlı gelmez o yapıyor, ya. yemek veriyor. Bizim Türklere gelmez, bir gireceksin işte selamünaleyküm diyeceğim. Evet. Türkiye'de olmaz, yemez abi o iş. Garsonsuz olmaz o iş. Ustam merhaba diyeceğim, bir usta gelecek, ne haber falan diyecek, selam verecek. Hani o buralarda belki gider de ama Türkiye'de o iş yemez. Gelir biraz daha zaman ister. Abi o hiç yemez, ben sana söyleyeyim o. Belki zaman ister. He, yani adam gelecek Antep şivesiyle bir diyecek lahmacunum gevrek olsun diyecek, onu kim anlayacak, robot? O anlamaz abi şunu. Robot mu anlayacak onu? Gittiler ustayı çağır bana falan. En son bizim Türkiye'ye gelir belki o teknoloji. Ya gelse de bizde yemez, ben hiç sanmıyorum onu. Bizim insanımız o. Restoran sektöründe hele çok zor o iş. Evet. Hani taşımacılıkta belki olur da öbür türlü biraz zor. Konuşuyorduk. Türkiye'de peki, Türkiye'den buraya nasıl bir ticaret olabilir? Daha kolay olması için her şeyin. Mesela bu bizim ürünlerimizi buraya çok hızlı getirebilsek, Mersin'den veya Antalya'dan direkt Malezya'ya bir gemi gelebilse, aslında zaman zaman oldu böyle. 20 günde gelebildiğini biliyoruz konteyner gemisinin. Ama daha özel bir şey olması lazım. Motoru güçlü, taşıma kapasitesi ona göre. Ve direkt mesela o gemiler Mısır'da Port Said'de duruyorlar. Ondan sonra Singapur'da bekliyorlar.
Malezya'ya varması bir konteynerin en iyi 30 gün veya 35 gün. Bu da mesela herhangi bir meyve bile getirseniz sınırlı bir zaman, yani bozulma ihtimali de var. Bozulabiliyor da. Bir kısmı bozuluyor. Yani kaliteli getiremiyorsunuz yeterince. Uçakla taşıyabildiğiniz sınırlı meyveler var. Kiraz, çilek, Evet. kayısı gibi şeyleri taşıyabiliyorsunuz. O da maliyetli. Pazar Bunlar- büyük mü ama o önemli şimdi. Pazar çok büyük. Yani Asya'da, dünya nüfusunun büyük kısmı Asya'da yaşıyor zaten. Bir tek Malezya demiyorum. Mesela Endonezya var. Malezya'ya gelir ama Malezya'dan da buradaki birçok ülkeye dağılabilir Yani bu düşünün, ürünler. Tayland var, Endonezya var, Myanmar var, Filipinler var. Endonezya yani çok büyük bir nüfus. Buraya getirip satabileceğimiz çok şey var. Yani sadece sebze meyve değil, ondan sonra işte diğer işlenmiş ürünler, unlar, işte makarnalar, bisküvitler, süt endüstrisi, diğer gıdalar. Aynen. Onun peşinden hemen tekstil ürünleri, diğer işte sanayi ürünleri tamamı da gelebilir. Fakat buraya hızlı bir şekilde ulaşmamız lazım. Çünkü domatesi sattığınız yere, dünyada biz Türkiye'den domatesi sattığımız her ülkeye bütün ürünlerimizi götürebiliyoruz. Ya en ucuz ürününü de getirebilirsin değdiği için. Çünkü gemiyle getirsen mesela kilo başına 10 sent masraf yaparsın. O zaman meyvanı da çok ucuza getirmiş olursun. Meyve yine değerli bir ürün. Ve o piyasada da sözün geçer. Çünkü rekabet edebilecek imkanların var o zaman. Yani her gün gemi bile gelmesine gerek yok yani burada 15 güne bir bile gelse dediğin gibi. Gemi gelse ya, ben sana dedim. Taze soğan, yalnızca taze soğan getirse buraya. Ana kalemlerden birisi. Yani taze ürün vallahi yetiştiremezsin satmaya. Tabii bir geminin gelmesi çok masraflı. Mesela birkaç Tabii. milyon dolar. Ona göre mesela ne bileyim ya 2000 ton, 3000 ton ürünle gelmesi lazım buraya. Onun planlaması yapılabilir. Ya devlet yapar ya. Buradan da yine belli ürünlerle gider. Aynı şekilde teknolojik ürünler olur, buranın gıda ürünleri zaten gidiyor. Palmiye yağı gidiyor. Bunlar çok palmiye yağı gidiyor Türkiye'ye. Bütün endüstri, bizim gıda endüstrisi palmiye yağı kullanıyor. Türkiye'de Baklavalarda kullanıyorlar mı? bile palmiye yağı kullanıyorlarmış. Palmiye yağının dediler zararlı diye. Palmin ne olduğunu Bütün- birçok insan bilmiyor. Bütün yağlar eğer rafine edilirken yüksek ısı görüyorsa yağ zararlı hale gelmeye başlıyor. Ne kadar doğal şekilde rafine ediliyorsa yağ o kadar sağlıklı oluyor. Zeytinyağı için de aynı şey söz konusu. Isıyla rafine ediyorsanız özelliklerini kaybetmeye başlıyor. O yüzden mesela doğal zeytinyağı daha kıymetli derler. Daha bulanıktır o ama Değil daha mi? sağlıklıdır o şekilde. Değil mi? Tabii Zeytinyağının da rafine ederken. Mesela soğuk sıkın falan derler ya işte. Çok ısı ver o zaman ama çok parlak, güzel bir sıvı elde ediyorsun. Şişede güzel Daha duruyor fazla ama ürün özelliklerini elde kaybediyor. ediyorsun. O da Malezya'dan Türkiye'ye şey gidiyor, ayakkabı gidiyor, çanta gidiyor, kumaş gidiyor, bir takım elektronik eşyalar Öyle mi? gidiyor ve bunlar burada üretilmediğini biz biliyoruz. Ama nasıl menşei oluyor, Türkiye'ye nasıl gidiyor? Yani bir sorun. Değil mi? Ee, Çünkü burada bir de şey bazen şöyle yapıyorlar. Mesela ufak bir atölye kuruyor, üretim yapıyormuş gibi gösteriyor. Ama malın büyük kısmı Çin'den geliyor. Çin'deki malın etiketini belki değiştiriyor. Veya burada çok bir makine koyuyorsunuz, ufak bir üretim yapıyorsunuz bir miktarını. Ama ne bileyim Çin konteynerler Çin'den geliyor. Onları burada üretiliyormuş gibi Türkiye'ye gönderiyorsunuz. Şöyle bir şey aklıma geldi. Muhtemelen Çin'den zaten buraya rahat ürün getirebiliyorlar ya. Getiriyordurlar muhtemelen Malezya'ya. Burada da onun belki işte üretim burada yapılıyormuş gibi buradan bir etiket basıp, patentli bir etiketini basıp buradan da Türkiye'ye onu satıyorlar. Yani Çin'den sipariş verirken bile söyleyebilirsiniz. Made in Malaysia yaz kardeşim üstüne. Şu numaraları yaz. Şöyle üretim yap diye. Yani Onu bile yapsa zaten ambalajı bile öyle yaptırabilirsiniz. Sorun değil. Yani bir fabrikan var veya bir atölyen var gibi de gösterebilirsin burada. O da çok sorun değil. Hani yer tutarsın fabrikaya benzer. Bir iki makine olayın koyarsın. açık tarafları yani. Üretim şeyi yani dikkat etmek lazım artık. Çünkü Malezya'da da üretim çok azaldı. Son her sene fabrika sayısı azalıyor burada da. Üretim gittikçe Çin'e gidiyor. Kendi anlattım az önce kauçukla ilgili ürünler bile, bazı elektronik çipler burada üretiliyordu. Mesela bizim pasaportlar, Türk pasaportları Malezya'da üretilmiş. Kimlikler, çipli olan kimlikler. Künefe geldi. Şöyle bir.
Nar gibi vallahi. Evet. Hafif yanmış. Yani bu gümrükler aslında en sorunlu yanı Türkiye'nin. Çok eskiden de böyleydi. Hep bir takım gruplar, havaalanları öyle. Yani en büyük skandallar oradan çıkıyor aslında, hep kapanıyor üstü. Bunlar devletin kendisinden bile güçlü olmuşlar artık. Bu gümrüklerdeki şeyler. Çünkü Türkiye'de de gittiğin zaman zaten pazarlara, toptancılara baktığın zaman Çin ürünlerini görüyorsun. Nereden geliyor bunlar? Bu kadar çok. Onların da yani nasıl o kadar gümrüğünü ödeyip KDV'sini, takslarını ödeyip bunları satabiliyorlar bu kadar rahatlıkla o fiyatlara. Bir de Türkiye'de rekabet çok daha yoğun. Malezya'da spor ayakkabı yok mesela. Nereden üretilsin de olsun? Çantadır, şudur, budur. Doğru düz bir tekstil üretimi yok Malezya'da. Hiç mi yok? Hemen hemen. Ancak çok yerel bizim var ya Ebrudi gibi daha sanatsal ürünler. Burada da yerli bazı o üretimler var. Bir de son yıllarda baskı tekniği çok geliştiği için Çin'de kumaşa baskı yapıyorlar. Son birkaç senedir o da. Mesela önceden buradaki Türk esnafın çoğu eşarp satıyordu. Türkiye'den eşarp getiriyorlardı, Evet, tekstil getiriyorlardı, satıyorlardı. Türk abiler var burada yapanlar. Karşılaşmışsınızdır. O zamanlar Ali abi falan var. işleri de çok iyiydi. Çünkü Malezya'da üretilmediği için bile çok iyi fiyatlara satıyorlardı. Çok beğeni görüyordu. Ama o bile zamanla Çin'e gitmeye başladı. Mesela Hindistan'da vardı, Vietnam'da vardı. Oralardan da getirdiler. Hatta İtalya'dan bile getiriyordu. Yine Türk arkadaşlar İtalya'dan eşarp getiriyorlar. Düşünün yani. Onu burada satabiliyorlar. O kadar yoktu. Ama Çin o kadar ilerledi ki hem fiyatlarda hem çeşitlilikte her şeyi üretmeye başladı. Önce belli kumaşlar, belli renkler falan derken Rekabet edemez oldu insanlar. ya evet, rekabet de edemiyorsunuz. Çok iyi fiyatları. Yani o ayrı bir konu zaten. Çin'den aldığınız hiçbir şeyi dünyanın herhangi bir yerinde o fiyata alamıyorsunuz. Ama Bütün ülkelerin ekonomilerini Çok bence hızlı böyle etkileniyor. giderse 10 yıl içerisinde rehin alacak gibi görünüyor. Çin için söylüyorum. Asya'yı almış zaten yani. Ben sana söyleyeyim. Asya'yı aldı da Asya gene biraz daha canı var ama hani bir 10 yıl sonra çok daha farklı olabilir. Tabii çok acayip şey. Şahsi fikrim benim ama bir 10 yıl sonra bütün her şey değişebilir birçok ülkede. Avrupa dahil yani buna. Evet, videomuzun sonuna geldik. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok keyifli oldu. Teşekkür Eyvallah. ederim. Vallahi her şey süperdi. Hoş geldin, sefa getirdin. Teşekkürler. Güzel oldu. Aynen. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, yorumlarınız çok önemli. Buraya geldiklerinde Babahür internet sitesini bulabilirler değil mi? Oradan ulaşabilirler. Google'a yazdıkları zaman Evet. adresleri, telefonları, Kuala bütün Lumpur'a bilgileri geldiler. görürler. 2 şube var. 2 tane şube var. İki tane şube var. Sipariş verebilirler internetten. Babahür'ün kurucusu, isim ismi o. hakkı. Hür Baba. Fikret Bey, Evet. Sedat Ustam. Eyvallah. Güzel bir sohbet oldu. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, yorumlarınız çok önemli. Beğenmeyi, like tuşuna basmayı. Severek izlediğiniz videoları da sevdiklerinize paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.